Sinastre'de özellikle bir kişinin haritasına baktığınızda tanışma zamanları veya ayrıldığı zaman hani soruyorlar ya bu retrocu tayfa var bir tane. Venüs retrosu ilişkisinin bitmesini istemeyen işte hala bağlarını koparamayan bir retrocu tayfa diyorum onlara. Retrocu tayfamız var. Hocam geri gelecek mi, gitti mi, geldi mi, gelecek mi diye tam o ilişkinin sonlanmasında gitti mi, tamamen mi gitti, nasıl gitti görebileceğiniz hem başlama hem de bitiş göstergelerini anlatacağım. Tabii elimde şimdi şey yapamadım açıkçası. Bugün cuma yani cumartesi diyorum. Hala bak orada kaldım. O iki gün arasında bir, bir sıkıntımız var. E, Tanışma haritalarını yaptım da bitiş haritalarına fırsat kalmadı. Merhabalar Ferah Hanım, hoş geldiniz. Üç tane çalışma haritası var. Bir bunlardan bir tanesi evliliğe kadar gitmiş. Bir tanesi hala görüşme aşamasında. Fakat kalıcı birliktelik vaat eden iki tane güzel de örnek harita hazırladım. Yetiştirebildiğim kadar artık hani 2 saate ne kadar verebilirsem. Sizden ricam bugün burada aldığınız bilgileri kaynak göstermeden paylaşmamanız. Çünkü hap bilgiler de vermek istiyorum. Hatta zaman kalırsa belki bir şey yapabiliriz. Burada ilaveten size geçtiğimiz derste yaptığım gibi görsellerin üstünden yazarım. Uranyem'de bunu lunar haritada gününü tespit etmeyi anlatacağım. Ama tabii şöyle nasıl bakıldığını göstereceğim. Tabii burada Uranyem bilmeyenler olacağı için ki muhtemelen çoğunluk bilmiyorsunuz. Dolayısıyla oradan bir öğrenme sağlayamazsınız. Yani dünkü atölyedeki gibi yapabileceğiniz bir konu olmuş olsa onu da anlatmak isterdim seve seve. Ama öyle değil. Bunu o tekniği kullanabilmeniz için Uranyem bilmeniz gerekiyor. Ama oradaki kolaylığı aktarmak istediğim için o gününü hesaplamada şey göstereceğim. Bir de Uranyen'den haritanın birini zamanlamasını oradan yapacağım. Evet, şimdi her zaman olduğu gibi başlamadan önce sorunuz var mı? Konuya başlamadan önce varsa sormak istediğiniz şeyler alayım. Biliyorum heyecanlısınız. Sinastri çok keyifli alanlardan birisi. Benim de keyif alarak anlattığım alanlardan bir tanesi. İki kişinin arasındaki o duygusal geçişi okumak benim için çok heyecan verici. Umarım sizler de aynı keyfi alırsınız. Var mı sorunuz? Evet, peki. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun Yeliz Hanım. Çok özür dileyerek soruyorum. Yok, estağfurullah, çok isterim sormanızı. Buyurun. Uranyenle karma astroloji arasında çok büyük bir fark var mı? Var. Hı, tamam o zaman. Teşekkürler. Çünkü karma astroloji biraz daha o Türk disiplinde çalışan, daha insan tekamülüyle ilgili konuları anlatan bir disiplin. Uraryen ise klasik Batı astrolojisinin bir uzantısı gibi düşünün. Yani klasik Batı'da ileri Uranyen alabileceğiniz, yani daha doğrusu Uranyen astroloji eğitimi gelebileceğiniz en üst nokta. Daha onun üzerinde bir şey bilgisi, klasik Batı bilgisinin olmadığını bilin. Yani klasik Batı'nın devamında ilerleyen bir sistemi var Uranya'nın. Ki biliyorsunuz zaten artık ufak ufak aşina olmuşsunuzdur araştırmalarınızdan ya da derslerde artık yeni tanıştırmaya başlıyorum yavaş yavaş. Yani yaklaşık 70-100 arası asteroid, 8 tane Transneptünyeni de dahil ettiğimiz farklı farklı okuma kadranları olan aslında yeni astroloji öğreniyormuşsunuz gibi bir sistemi olan bir alan. Fakat bu alanın içerisinde okumalara başladıktan sonra alanınızda fark yaratabileceğiniz bir bakış perspektifi kazandıracak. Yani astrolojiyi bilen birisine ilk başta zaten hani ben bunu yorumlayabiliyorum gibi düşünüyor. Fakat o ince detayları yakalamak, danışmanlıklarda daha nokta atışlı, daha net tespitler yapabiliyor olmak, doğum saatlerinin sağlamasını çok hızlı yapıyor olabilmek oldukça fark kazandıran bir e, konu ya da bir sistemi var diyeyim. Nasıl toparlayacağımı bilemedim. Valla Merkür Neptün karesine verin. Bu arada çok hızlı konuşursam lütfen beni uyarın. Çünkü bazen konuyu yetiştirmek için bir de kendimi kaptırdığım zaman kaptırıp gidiyorum. Malum biliyorsunuz artık. Öyle olunca özellikle göstergeleri falan okurken eğer hızlı gidersem bana mesajdan uyarın. Hocam azıcık yavaş deyin. Ben anlarım. Biraz es vere vere göstergeleri daha tane tane okumaya çalışırım, olur mu? Olur. Evet, şimdi ben Olur.
Siz zahmet etmeyin, siz çenenizi açmayın. Ben oluru da olmazı da ben kendim kendime söylerim artık. Okültle Uranyen arasındaki fark da aynı aslında Ayça Hanım. Şimdi Uranyen sistemle okült arasındaki de şöyle Uranyen'de ve klasik Batı'da insanların potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri konuları natal haritanın vaadini okuruz. Okültte ise bu vaade ulaşmakta yolumuzu nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun şifalanmasını öğreniriz. Yani bunun için farklı okültün kendi içerisinde farklı yöntemleri var. Yani bunu esmalarla, mantralarla, levlerle, mudralarla yapılabilir. Dolayısıyla hani biraz okült kısmı da işin astrolojinin daha doğrusu şifa alanı boyutu. Uranyen ve klasik Batı astrolojisi meselenin tespitine yönelik. Okült ise tespit ettiğimiz bu konuyu kişi için nasıl daha kolay hale getirebiliriz? Bunu nasıl daha e, çabuk ulaşmasını sağlayabiliriz. Burada bunu tespit etmiş oluyoruz her iki alanda da. Evet, şifalandırma yapmış oluyoruz. Ya da buradaki diyelim ki şöyle düşünün. Şimdi Güneş Satürn karesi olsun örneğin. Güneş Satürn karesi Güneş'in temsil ettiği ve Satürn'ün yönettiği kişiler arasında. Yani örneğin bu sadece gezegeni düşündüğünüzde bir baba faktörünü düşünebilirsiniz veya ne bileyim kişinin haritasında Güneş 7. evini yönetiyordur. O Güneş artık kişi için bir eş göstergesi, ortaklık göstergesi haline gelmiştir. Örneğin burada bir ilişkilerinden sonra e, potansiyelde özgüven kaybına neden olabileceği ikili ilişkileri, kişinin özgüvenine zarar verdiği noktada bir bilgi alırız. Mesela en basit düzlemde bir yorum yapmak gerekecek olursa. Okültte ise buradaki güneşin o Satürn'den zararlı etkisini koruma altına alarak kişinin sağlıklı bir özgüven geliştirmesi için desteklemesi, bunun o alanda frekansını yükseltmesine sebep olur. Okült disiplinin içerisindeki meseleler o haritadaki zarar görmüş gezegenleri birazcık iyileştirmeye, onun konularını da, onun temsil ettiği evlerin meselelerini de çözümlemeye olanak sağlamasıdır. Uranyen eğitim e, temel ve ileri olmak üzere toplamda 10 ay süren bir eğitim. Yani temel seviyesi 6 ay, ileri seviyesi 4 ay olmak üzere 10 ayı tamamladığınızda Orion astrolog olabiliyorsunuz. Tabii günün sonunda bir proje tesliminiz var. Bir de ara dönemde minik bir ne öğrendik ne öğrenemedik minik bir sınavınız var. Ondan sonra proje teslimiyle Orion astrolog olmuş olacaksınız. Bu arada Orion'den bahsedince yaklaşık 2 ay sonra 2 ay sonra bir temel seviye planlıyorum Orion için bilgisini vermiş olayım. Daha doğrusu yapmadım. Biraz daha erken ama Instagram hesaplarımdan demeyeyim artık hesabımdan biliyorsunuz sadece tek bir hesabı kullanıyorum. İsmimle olanı diğer hesabı aktif kullanmıyorum artık. Ee, Teşekkür ederim. Beğenmeniz beni mutlu etti. Kolektife şifa olsun diyorum. Artık ders saat 1:30 oldu. Başlayalım. Konumuz yetişti. Konuyu bitirene kadar dersi bitirmeyeceğim. Örnekleri tamamladıktan sonra endişe etmeyin yani konu yarım kalmayacak. Başlıyorum. Yani bu şeyleri dersin sonunda da sorularınız olursa dersin sonunda da alırım arkadaşlar. Konuyla ilgili soruları zaten şöyle yapacağım. Ara ara buraya kadar okey mi izleyeceğim. İlk önce konu anlatımı var. O sebepten oralarda soru olmayacak ama haritaya geçtiğimizde, haritaya geçişe başladığımda veya aralarda sorularınızı alırım dediğim gibi. Şimdi seslerinizi kapatacağım. İnşallah kapatma yerine de bir grupta alışabilirsem bana hala yani 10. zamandır kullanıyorum. Hala arıyorum, hala arıyorum. Evet, ekran paylaşımı yapacağım. Mesajla bana geri dönüş yapabilir misiniz? Ekran paylaşımı, kalemim falan bazen görünmüyor. Şöyle yapalım. Ekran paylaşım geldi mi? Evet, geldi güzel. Sesimde bir problem var mı son olarak? Sesimde de problem yok. Hadi bismillah başlayalım o zaman. Şimdi şöyle ekranı tam sunayım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Çok pardon. Şimdi evet, bugün ne öğreneceğiz? Sinastri haritalarında
Bir ilişki başlandığı zaman göstergemiz ne olacak? Bunun nasıl tespitine yönelik. Yani bu konu aslında bir transit okumayla alakalı bir bölüm. Yani eğer ki o temel ve orta ileri eğitimlerinizi almış olmanız gerekiyor ki bu eğitimin size yani bu mini eğitimin size faydalı olabilmesi için. Yani şunu belirtmek istiyorum. Ben bu eğitimi sadece atölye yapmak için yapmış olduğum bir eğitim değil. Buraya harcadığım zaman da karşımdaki kişilere bu konuya yönelik bir bilgi aktarımı yapmayı hedefliyorum. Her zaman bu böyle. Her yaptığım atölye için aynı şey geçerli. Dolayısıyla konuları kendi sinastri eğitimimin ders müfredatının içerisinden aldığımı unutmayın. Sosyal medyalarınızda veya bunu bilgiyi kullandığınızda veya paylaşmak istediğinizde lütfen kaynak göstererek yaparsanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize fayda sağlaması dileğiyle diyorum. İlişki sonlanma göstergelerini ve hem başlama hem de göstergelerinde kullanılan teknikleri ve örneklerle konuyu anlamanızı sağlamayı planlıyorum. Şimdi bir ilişki göstergelerinde bir başlangıç noktasındayım. Bunu ilk aşamayla yapacağız. Şöyle yani bir ilişki başlama göstergelerini ayrı, ilişkinin sonlanma göstergelerini ayrı değerlendireceğiz. Yeni bir ilişki, romantizm, aşkla ilgili bir konu olduğunda gökyüzündeki, bakın şimdi transitlerin etkisi kişinin hayatında işte sıklıkla duymuşsunuzdur. Yani işte Uranüs 7. evinden geçti, evlenmedim. İşte Jüpiter 4. evimden geçti, işte bir yuva kuramadım. Ya da 5. evimde şu gösterge var, böyle bir konu olmadı gibi. E, Cümlelere ya da kendi haritalarınızda baktığınızda bir ilişki yaşar mıyım, yaşamaz mıyım diye değerlendirdiğinizde bu dönemlerde böyle konuların olmadığını görürsünüz. Şimdi bunun temel nedeni esasında şu. Bir konunun özellikle bir birliktelik gibi, evlilik gibi, boşanmak gibi, ayrılmak gibi, bir işe başlamak gibi ya da bir kariyerle ilgili ciddi bir statüyle alakalı bir konu olması, kişinin ameliyatı veya buna benzer saydığım transitlerde aradığımız ve öngörüleri de buna istinaden yaptığımız olaylarda bütün gökyüzünün kombinasyonunun aynı meseleye hizmet etmesi lazım. Yani bu ne demek? Her kişi için, şimdi ben bugün sizde bu konuyu anlaşılması için, daha doğrusu aslında genel olarak eğitimlerin içerisinde konunun eğitimi aldığınızda, aa evet bu bunu vermiş, aa evet bu bunu vermiş, aa evet bu bunu veriyordu. Ama kendiniz bireyselde çalışırken haritaya oradaki bilgiyi ve göstergeyi entegre etme problemlerinden kaynaklı olarak siz kendiniz çalışırken zaman zaman bunları görmekte zorlanabilirsiniz. Ya da zorlanıyorsanız eğer ki bunun temel nedeni oradaki göstergeyi herkes için aynı noktada değerlendirmek. Şimdi belli başlı bazı spesifik şeyler var. Yani bir ilişki göstergesi aradığımızda artık bunu astrolojiyle ilgilenen ve bu alanda belli bir yol kat etmiş astroloji öğrencileri işte bir kadın için potansiyelde Güneş, Mars'a ve Venüs'e, bir erkek için yine Ay, e, Venüs'e bakması gerektiği ilişki göstergeleri olarak bunları bilir. Ama işte Ay'ı nasıl değerlendirecek, bir Venüs'e nasıl bakacak ya da işte o Güneş ve Mars'ı nasıl değerlendirecek noktasında. Yani bu Güneş 5. evime girdi, bana bir transitte bir konu mu yani bir partner mi getirecek, ne getirecek ya da oradaki gelen şey ne noktasında. Çok mesela bir de şu Juno'muz var biliyorsunuz. Bir de Juno'muz var. Bir de işte böyle Eros var, Psişe var. Yani ilişki asteroidlerinde kullanılan ilişki asteroidlerimiz var. İlişki yorumlarında kullanılan. Şimdi hocam benim Venüs'ümle Juno ile Venüs kavuşumu var. Transitte Venüs gelmiş Juno'sunun üstüne. Bana ilişki gelmedi. Gelmez tabii, yani niye gelsin? Yani o gün eline küçük bir para geçmiş olabilir. Bu arada Juno Uranya sistemi aynı zamanda bir para göstergesi olarak da değerlendiririz. Yani eline küçük bir para geçmiş olabilir gibi düşünebilirsin ya da bu senin kendi beklentini yükselten bir enerji açığa çıkartmış olabilir. Venüs Juno'nun üzerine gelmesi ciddi bir birliktelik yaşama motivasyonunu yükseltmesi gibi düşünebilirsin buradaki konuyu. Ama diğer göstergelerde, yani ağır etkili gezegenlerde bu noktalara temas ettiğinde bu zaman bir kadersel olay geliyor demektir. Yani burada vertex, ay düğümleri, işte Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto gibi tüm ağır etkili gezegenleri düşünebiliriz. Artı Şiron ve Jüpiter önemli ilişki göstergelerinden bir tanesi. Kişinin ilgili evlerini yönetmesi lazım. Yani benim için Jüpiter
baktığınızda benim için meslek göstergesi ama bir başkası için aşk göstergesi olabilir. Dolayısıyla konuları ilgili evlerin yöneticilerin de meselenin içerisine bağlamanız lazım ve transitte bunu iyi görebilmeniz için sağlam bir temel okumanız lazım. Yani sağlam bir temel okumada bilgiyi haritaya entegre etmek. Herkes için Venüs nasıl ki işte para göstergesi değilse, değil mi? Baktığınızda benim için Venüs yani üçüncü evimin yöneticisi. Benim için Venüs iletişim demek. Benim için Venüs akıcı konuşma demek. Benim için Venüs bilgi demek. Yani bakıldığında temsil ettiği benim haritamdaki potansiyel örneği bu. Yani sizlerin haritalarından ise Venüs her birinizin evinde farklı farklı. Örneğin kimin haritasında Venüs plütonik çalışır, kimininkinde Neptünyen çalışır, kimininkinde daha Satürnyen çalışır. Ve bunlar yönettiği evlerle ilişkilidir. Yani bilgiyi haritaya entegre etmeden transitteki konunun ne getireceğini zaten görsen bile anlamayacaksın ya da görsen bile bir onu ilişki gibi düşünmemene sebep olacak bu. Eğer ki öngörülerle alakalı veya işte bir öngörü hesaplaması ile alakalı eksik noktalar varsa bir transit okumayı ve natal okumayı pekiştirmeniz lazım. Şimdi bununla ilgili bunları pekiştirmiş olduğunuzu kabul ederekten yani sağlam bir temel okumanız ve sağlam bir transit okumanız olduğunu kabul ederekten şuradaki gördüğümüz 6 noktada ilişki göstergelerinin neler olabileceğini işleyeceğiz. Anlaştık mı? Evet, anlaştık. Şimdi dedik ki yeni bir ilişki, aşk veya romantik bir konu olması için ne gerekiyor? Burada hangi teknikleri kullanacakmışız? Birinci olarak, her zaman birincil olarak transit en çok etkili olandır. Yani burada solar return, lunar harita, Venüs dönüşü, ilerlemeler ve solar arc kullanıyoruz. İkinci ilerletim olarak ama natal artı transit her zaman en öncelikli göstergedir. Transitin çünkü dışarıdaki etkiye içeriye yani kişinin natal haritasındaki gerçekte olan vaadi tetikleyecek unsur transitle gelecek. Yani bir güneş dönüş haritasında 7. evin yükselse de evlenemeyebilirsin. Ya da ne bileyim 4. evin yükselse de ev alamayabilirsin gibi ya da bir taşınma gerçekleştiremeyebilirsin gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla transitin tetiklenmesine ihtiyaç duyduğu her noktada ne yapacak? Burada birincil önceliği olacak. Dolayısıyla önceliğimiz neymiş? Tekrar ediyorum. Transit en önemlisi. Solar return, lunar harita, Venüs dönüşü, progress haritalar ve solar arc. Bu arada ben en çok sık öngörülerde kullandığım tekniklerden özellikle ilişki ya da herhangi bir noktada birincil olarak her zaman transitleri solar arc'la beraber üçlü bir haritada bunun üçünü birlikte okumayı tercih ediyorum. Tetiklenme zamanlarını. E, Solar return ve ay dönüşü haritaların eğer ki yani güneş dönüşünde önemli bir aya denk geldiysem bunun ay dönüşü incelemelerini yapıyorum. Hem klasik hem de Uranyen sistemle. Şimdi bu konuyla ilgili bakmanız gereken önemli göstergeler var. Şimdi kalemi görünecek mi? Bunu da bir soracağım. İnşallah görünecek. Kalem, kalem görünüyor mu? Evet, kalemle görünüyor. Şimdi beni dikkatlice dinleyin, tamam mı? Yedinci evin yöneticisi. Şimdi senin yedinci evinin yöneticisi kim? Yani burada Satürn olabilir, kullandığın göstergelere göre hangisi ise Mars olabilir, Venüs olabilir. Şimdi ilk önce şunu bilmemiz lazım. Ne dedik bizim göstergelerimiz? Kadın haritasına bakıyoruz, erkek haritasına bakıyoruz. İlk önce ana göstergelerimiz. Yani ana gösterge derken ilişkiler için, evlilik için ana potansiyeldeki bir kadın haritası için ne yapıyoruz dedik? Mars'a, ve yine neye bakıyoruz? Güneşe. Erkek haritası için ne yapıyoruz? Venüs'e ve Ay'a. Ve şöyle düşünün. Çizimlerim için kusura bakmayın. Venüs burada erkek için burada ilişki potansiyelini temsil etse de Venüs asli olarak evlilik göstergesidir. Hem kadın haritası için hem erkek haritası için evliliğe, ilişkiye işaret edecek demektir. Dolayısıyla bir kadın haritasını düşündüğünüzde de Venüs'ü ilişki göstergesi olarak burada temel göstergelerin içerisine almalısınız. Ama buna ilaveten kişilerin
erkek ya da kadın fark etmeksizin 7. ev yöneticisi. Burada bir tetikleyici nokta. Bu evin giriş çizgisini de kullanabilirsiniz. Eğer ki bu evin giriş çizgisine gizli açılar yapan bir gezegen varsa bu da bir ilişkinin habercisi olabilir anlamında düşünmelisiniz. Venüs Mars'ın orta noktası. Venüs Mars orta noktası, bu arada Ay Güneş orta noktaları evlilik için, Venüs Mars orta noktalarını cinsellik için düşünebilirsiniz. Burada eğer ki Venüs Mars orta noktasının üzerinde bir gösterge varsa, bu eğer ki Venüs Mars'ın üzerinde baktığımızda daha eylem odaklı veya bir cinsellik odaklı bir birliktelik potansiyelini düşünülebilirken ya da bir yeni başlangıçtaki ilişkinin amacının ne olduğu ile ilgili bilgi verirken, Ay Güneş orta noktasının tetikleniyorek geliyor olması, buraya not almamışım ama Ay Güneş orta noktasında bir ilişki potansiyeli, daha ciddi bir ilişki potansiyeli. Yani buradaki Venüs Mars'ı daha dürtüsel, haz odaklı düşünürken Ay Güneş orta noktasını daha e, ilişki odaklı düşünebilirsiniz. Ay transit haritalarda bir olay tetikleyicisi olarak hareket eder. Ayın o bulunduğu konum, tetiklediği mesele yine ilişkiye ve kişinin buradaki ilişki ve evlilik evi yöneticileriyle kurduğu irtibatı önemli olacak. Satürn burada bağlılık görevi görecek demektir. Yani bir uzun sürecek, kısa mı sürer, işte ilişkimiz sorumluluğu var mı, yok mu? Buradaki potansiyellerini bir Satürn'le görüyoruz. Jüpiter yine şans, fırsat ve genişleme anlatan bir potansiyel olacak. Bu arada kadın haritalarında ve erkek haritalarında düşündüğümüzde Jüpiter ve Şiron, İlginç gelebilir söyleyeceğim şey size. Jüpiter ve Şiron burada bir ilişki potansiyelinde, özellikle bu ikisinin pozitif açıları, bir tamamlanma, bir özelliği, hatta tamamlanma olarak baktığınızda bir Şiron'u düşünebilirsiniz. Pozitif açılarında genellikle ilişki başlangıçları söz konusu olabilir. İlla olmak zorunda değil ama olduğu çok fazla haritayla çalıştığını söyleyebilirim. ASC yöneticisi, kendiniz o meselelerin evresindesiniz, bu önemli. Kuzey Ay düğümleri, kader kapısı ve burada yine almadığım bir vertex teması var. Vertex'in de yaptığı açıları önemli. Şimdi kavuşum, sekstil ve üçgen karşıt açılarda hangi tür, yani illa da bir ilişki burada kavuşumla illa da bir ilişki 120'lik açıyla gelmek zorunda değil. Kavuşumla güçlü bir enerji ve dürtü oluştururken sekstille bir takım fırsatları yani bu 120'lik açıda ise daha kolay uyumlu bir akışın olabileceği için daha problemsiz, daha pürüzsüz bir ilişki başlangıcı veya bir ilişkiye işaret edebilir. Karşıtlık ise çekim yani o egosal çatışmayla, çünkü o karşıt enerjinin yarattığı etkiyle bir takım zorlanmalarla gelen bir mesele düşünülür. Yani illa da pozitif etkiyle gelecek ilişki illa da pozitif konuyla başlayacak diye bir kural yok. Ki biliyorsunuz ki toksik ilişki dediğimiz ilişki kalıpları var. Sinastri alanının içerisinde ve bunlar çok da sevimli açılarıyla hayatlarımıza gelip gelmiyorlar ya da sevimli açılarla hayatlarımıza uyum partnerleri almıyorlar. Oradaki konunun nasıl geldiği, o ilişkinin kişinin hayatına yönelik yani şansların hangi açılarla geldiği, bunlarla ilgili bilgiler verir demektir. Sadece bir yani zamanlamayı tespit etmenin ötesinde o ilişkinin, o başlangıcı, bütün o yani orada bir bebek doğmuş gibi düşünün. O anda bir harita oluşuyor ve oluşan harita ilişkin haritası aslında. O açıdan değerlendirdiğimizde de bütünle bir irtibattaki olan gezegenler o ilişkinin kalitesiyle ilgili bize bilgiler verecektir. Şimdi kişi kategorisi dediğim şey burada. Venüs bir aşk ilişkisi, aşk ilgisi, genç bir kadını anlatırken 7. ev yöneticisi ciddi bir ilişkiyi, 5. ev yöneticisi yine bir flört enerjisini düşünülebilir. Güneş bir adamı, Ay bir kadını, daha orta yaş, daha olgun bir adama ve bir kadını, bir Mars gördüğümüzde ise daha genç bir erkeği ve cinsel bir ilgiyi. Yani buradaki Venüs ve Mars'ın yani bir şunun ikisinin orta noktasından bahsetmiştik değil mi biraz önce? Bu ikisinin orta noktasını düşündüğümüzde orta noktaları nasıl gösteriyoruz? Ortada bir slashla bu ikisini ayırıyoruz. Peki buradaki eğer ki bu orta noktanın üzerinde eğer ki böyle bir Satürn gibi bir gezegenle geliyorsa o zaman buradaki oluşan ilgi potansiyeli daha kalıcı bir gezegen resmine ne olmuş oldu? Dönüşmüş oldu. Yani orta noktanın üzerindeki ilgili gezegen de önemli. Örneğin mesela burada orta noktanın üstünden örnek vermek gerekirse konu açılmışken devam edeyim. Diyelim ki burada bir Plüton'umuz var.
Plüton var ve Plüton geldi toksik bir ilişki, yani şu Satürn'ü görmeyin. Venüs, Mars orta noktası ile beraber bir Plüto var. Daha dönüşüm odaklı. Geliyor demek, yani o toksik ilişki geliyor, seni dönüştürecek, döndürecek noktasına düşünebilirsin. Ya da Neptün var. Bunu tanıman gereken bir partner olduğunu ne yapman lazım? Unutmaman lazım. Şiron var. Bu iki türlü çalışabilir. Yani hem kişinin o ilişki yaralarını iyileştirmeye yönelik de enerji ortaya koyabilir. Jüpiter varsa zaten bir pozitif düşünebilirsiniz. Diğer kişisel gezegenler buralardan sıklıkla geçeceği için ne yapmayacak? Burada bir göstergenin olması bir ilişki vaadi noktasında bize bilgi vermeyecekler. Tabii burada da Uranüs, diğer göstergeleri de artık ne dedik? Burası bir ileri seviye mezun noktasındaki bir bitirmiş olarak kabul ediyorum sizleri. Uranüs'ü gördüğünüzde Uranüs yani konuları buradaki gezegen resminin içerisine dahil etmeniz gerekir. Evet, şimdi transitlerle bakacak olursak, yani hangi göstergeleri transitte nasıl aramamız gerektiği noktasına bakacak olursak, transitler her zaman yani tepemizde her zaman böyle fırıl fırıl dönüyorlar. Bu biraz önce konuya başlamadan önce anlattığım aslında transit konusu. Buranın üstünden tekrar bir daha da şimdi tekrarlamayacağım. Burada çok durmayacağım. Şimdi ne arayacağımıza bir bakacağım. Şimdi arayacağımız gösterge bir ilişki, beşinci ev ve 7. ev ve buranın hareketli olması, yöneticilerinin, yani şimdi beşinci evin yöneticisi gitti başka yere, 7. evin yöneticisi gitti başka yere. Herkesin haritasında farklı farklı kombinasyonları var. Şimdi bu farklı kombinasyonları düşündüğümüzde dolayısıyla bir göstergenin gelip de 5. evinden geçmesine ne yok? Gerek yok. Ya da bir göstergenin 7. evime giriş yapmasına gerek yok. Böyle olduğu durumlar olur mu? Elbette olur. Fakat buradaki potansiyeli düşündüğümüzde e, onların bulunduğu alanlara gelen açıları ne yapmanız lazım? Kollamanız lazım. Peki bunu yaparken bütün haritalara çalışmak lazım. Bütün haritalarda benzer noktayı görmeniz lazım ki o bahsettiğimiz, o bir derse girişte anlattığım o kadersel temayı yaşayabilmeleri için insanların orada bir potansiyel açığa çıksın. Şimdi buradaki ilgili göstergeleri birazdan liste halinde üzerinden geçeceğiz. Haritada konuları gösterdikçe daha çok pekişecek. Sadece bir bilgi olarak bunları not almayı unutmayın. Ne yapıyoruz? 5 ve 7'yi alıyoruz. Mesela buradaki potansiyelde düşünürüz. Bu evlerin tek konusu yok ki, değil mi? 7. ev aynı zamanda bizim açık düşmanlarımızın, bize aleni düşmanlık yapabilecek birisinin. Acaba kalem bir şey mi oluyor? Mesaj. Ses mi yok? Arkadaşlar kendi bağlantılarınızdan kaynaklı olabilir. Biraz uzak mıyım acaba bilmiyorum ama tekrar ses kontrolünü yapayım ben. Şimdi iyi mi? Herkes değil mi aynı? Tek başına konuşursan Ececiğim ne olur? Böyle olur. Ne yapayım? Tek başına konuş konuş konuş. Daha iyi yaklaşınca. Vallahi böyle gireceğim artık şuradan. Ya da şöyle yapayım, birazcık bunu kendime doğru yaklaştırayım. Bakın şu pufeme bakın. Çiçekten anlayan varsa zavallının yaprakları böyle kalmadı ya, buna bir şey yapsın kızlar ya. Neyse. Evet, şimdi sese, valla bu sese mese takılmayın. Hiç duymuyorsanız takılın da, yani eğer ki şeyse ses geldi gelmedi geldi gelmedi konuyu kaçırmayın. Şimdi tekrar devam ediyorum. Dedim ki beşinci ev ve 7. evi düşündüğümüzde burası bize aleni düşmanlık yapanları anlatır. Aleni düşmanlık yapanlar kimlerdir? Buna partnerlerimiz de dahil. Her zaman söylediğim bir şey var. Kişi kendi düşmanını eliyle seçer. Kim bu? Kendine açık düşmanlık yapacak kişiyi gideriz, biz elimizde bulur, seçer, geliriz. Şimdi beşinci evi düşündüğünüzde, yani burada partnerimizin dışında iş ortaklarımıza, açık düşmanlıklarımızı, işte eğer ki işimize göre orası danışanlarımızı, ortaklaşa yaptığımız tüm konuları kapsar. Beşinci ev burada bakıldığında potansiyel olarak yönettiği kişiler açısından birinci anahtar kelimesi nedir? Çocuklardır, değil mi? Şimdi buradaki gelen transiti beşinci evle, beşinci evin yöneticisiyle ilgili konuları düşündüğünüzde işte bir çocukla ilgili bir mesele mi gelecek, yoksa bir aşk mı gelecek? Bu konuyu bir astroloji öğrencisi netleştirebiliyor olması lazım. Yoksa oradaki konu kafa karmaşası yaratacaktır. Her iki ev için de geçerli bu durum. Veya diğer baktığınız göstergeler için de aynı durum söz konusudur diyebilirim. Yani bir astroloji öğrencisi neyi bilir?
artık o ileri seviyeye geldiği potansiyelde hangi göstergeyi nereye nasıl uygulaması gerektiğini iyi bilir. Şimdi burada transitleri şöyle T şeklinde göreceksiniz. Transit Venüs'ün natal birinci, beşinci veya yedinci evlerden transitte oluyor olması. Bakın bu konulardan sadece bir tanesi. Eğer ki bir ilişki öngördük, bir deneye bakıyoruz. Burada transit Venüs'ün natal haritada bu evlerden geçiş yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani bu evlerden birisiyle bağlantısının olup olmamadığına bakıyoruz. Transit Jüpiter'in natal 4, 5 veya yedinci evden yine geçişini kontrol ediyoruz. Eğer bu var mı, bu var mı diye arayacağınız göstergeler için. Natal, ascendant ve yedinci evi veya yedinci evin yöneticisiyle kavuşumu. Yani transit Venüs'ün yapmış olduğu bu noktalarla veya yedinci evin yöneticisiyle yapmış olduğu bir kavuşum. Bakın bunlar da basitten daha ileriye doğru ilerleyeceğiz. Transit Venüs'ün natal Mars ile kavuşumu. Bu biraz cinsel bir birliktelik zamanlamasını da anlatabilir. Aynı zamanda illa bir ilişki olmasına gerek olmadığını biraz önce değinmiştim. Transit Venüs natal kuzey ay düğümü. Bu arada NA yazanlar natal demek. Eğer ki karmaşa olmasın. Kuzey ay düğümüyle yapmış olduğu kavuşum. Transit Jüpiter'in natal Mars, Venüs veya 7. evle yöneticisiyle kavuşumu. Transit Jüpiter'in natal Venüs veya 7. ev yöneticisiyle üçgen veya sekstili. Önemli olan şurada iki tane gösterge söyleyeceğim şimdi. Bunların işte dedik ki birazı ne yapıyor? Sürekli zaten bunlar tepemize dönüyor Venüsleri düşündüğümüzde. Ama şuradaki transit Jüpiter'in şuradaki etkisi ve aynı zamanda transit Jüpiter'in natal şuradaki yapmış olduğu açı kavuşumları. Yani ya kavuşumu ya da bu açı yöneticiyle kurmuş olduğu pozitif irtibatları bir ilişki konusunu düşündürür. İlaveten bu ilişkinin yani Satürn'ün, transit Satürn'ün natal Mars, Venüs veya 7. ev yöneticisiyle yapmış olduğu açılar kalıcı bir birliktelik getiriyor demektir. Uranüs'te biraz ani, öngörülemeyen, beklenemeyen, hiç beklemediğiniz bir anda oradaki ilişkinin gelme potansiyelini düşünebilirsiniz. Transit ve natal 5 veya 7. evde bir yeni ay gerçekleşmesi, yani bir ilişkinin başlangıcına işaret edebilecek yani tetikleyici bir unsur gibi düşünebilirsiniz buradaki yeni ayı. Yoksa yılda biliyorsunuz ki her ay bir yeni ayımız oluyor. Epey bir ilişkiniz gelir giderdi gibi düşünebilirsiniz eğer ki her yeni ay böyle bir konu verseydi. Dolayısıyla ilgili dönemde örneğin mesela ne gibi ne demek istiyorum burada lütfen dikkatle izleyin. Jüpiter'in burada 7. evin yöneticisine veya 7. evin giriş çizgisine bile yaptığı açıyı baz alabilirsiniz. Bu açıyı yaptığında eğer bu açı bir yeni ayla beraber gerçekleşiyorsa ve bu yeni ayda kişinin natalında 5. evinde veya 7. evinde oluyorsa demek buradaki kombinasyon. Yani bu tamamını birleştirdiğinizde bir konuya bir örüntü oluşturması gerekiyor meselenin. Yoksa ne olmaz? Olmaz. Burada transit Venüs'ün Neptün'le kavuşum bulması ve zor etkilerden biri ki böyle bununla gelmese daha iyi. Kişinin ayaklarını yerden keser. Böyle büyülü büyülü aşklar falan düşünün. Transit burada Venüs ve Neptün'ü beraber düşünebilirsiniz. Yani transitte Venüs'ün veya Neptün'ün biliyorsunuz ki üst noktalı olarak çalışır Neptün. Kavuşum halindeyken natal 5 veya 7. evden transit geçiyor olması veya bu evin yönetici gezegenleriyle tetiklemesi yine bir ilişkiyi düşünür. Veya biraz önce bahsettiğim dedim ki bu kombinasyon olduğunda eğer bir yeni ay oluyorsa bu bir ilişki başlangıcına işaret edebilir anlamında düşünebiliriz. Yani romantizm her zaman 5. evle, bağlılık, ilişkinin bağlayıcılığı 7. evle başlar. Yani konularda eğer ki bir ilişki başlangıcı, yeni bir tanışma arıyorsak 5. ev ve eğer ki ciddi bir bağlılık göstergesi ise 7. evin konularıyla beraber gelecek demektir. Bu iki konuyu birbirinden ayırmanız için size olanak sağlayacaktır. Hızlı gitmiyorum değil mi? Herhalde gitmiyorum. Şimdi güneş dönüşüne baktığımızda güneş dönüşünü SR olarak göreceksiniz kısaltmaları. Şimdi güneş dönüşü yeni bir ilişkiyi gösterebilir. O sene yükselen kişinin diyelim ki genelde aradığınız göstergeler muhtemelen şunlar. A 5. evi yükselmiş aşk gelebilir. A 7. evi yükselmiş aşk gelebilir. Bazen
değil. Aslında genellikle boğa ve terazi burcu yükseldiğinde ve buna ilaveten nadir de olsa aslan burcunun yükselimlerini gördüm. Tekrar ediyorum. Boğa burcu, terazi burcu ve nadiren de aslan burcu yükseldiği zaman solar return haritalarda genelde kişinin bir ilişki başlanmasına denk geldim. Elbette hani şöyle bir şey yok mu hocam? 7. evi yükselince de 5. evi yükselince de biz bunları böyle düşünmeyecek miydik? Düşünecektik ama potansiyelde değerlendirdiğinizde bakın orada 7. evinin yükselmesi ortak bir işe başlaması anlamına da gelebilirken orada belirleyici unsur olarak burada terazinin, boğanın ve yani Venüs'ün yönettiği burçların artık buna ilaveten 5. evin asli burcu, Aslan burcunun Aslan burcu şimdi 5. evde dediğimizde aşkın o saf doğal o sevgisini anlatan bir teması vardır aslanın. Dolayısıyla ilişkinin içerisinde ya da flört yeni başlangıçlar noktasında Aslan burcunun ve Güneş'in de konuya nesi var, katkısı var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi potansiyel zamanların ne olabileceğini söyledik. Şimdi burada ne söylemişiz? Solar ASC ile Natal ASC'nin aynı burçta kavuşumda hayatta yeni bir başlangıca işaret eden bir nokta çalışır. Yani solar arkın ASC'si ile natal ASC aynı burçta olduğu zaman burada aslında kişinin hayatında bu ilişki olmak zorunda yine değil. Bakın. İlişki olmak zorunda değil ama bir değişim çünkü orada kişinin kendi ascendantıyla aynı bir solar arka sahip olması hayatında bir takım konuların değişeceğine işaret eder. Şimdi buradaki etkiyi düşündüğümüzde yeni bir başlangıç yapması, hayatında bir yön değişikliğine gitmesi, daha köklü değişikliklere adım atması şeklinde düşünebilir. Ki evlilikte bunlardan nedir? Bir tanesi olduğunu düşünebiliriz. Aynı teoriyi Solar Return haritasında bir yeni ay başlangıcında olması, o bir yeni ay başlangıcıyla gelmesi ve biraz önceki saydığım, bakın onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Biraz önceki saydığım ilgili göstergelerin burada şeyde olması, yani Solar Return'de de 5. evde, 7. evde kim bunlar? Venüs'ün, işte Ay'ın, Güneş'in, Mars'ın bu ev konularında olması, bu pozitif açılarının olması, artı ay düğümlerinin yerleşimlerine bakarak bir karar vermemiz gerekiyor. Yani şöyle olmuyor. Aa işte burada bu yükseldi. Kalkalım da biz burada şey yapalım. Nedir onun adını siz söyleyin. Burada potansiyel olarak hadi buraya başlayalım. Aa kesin şöyle olmuş. Ya da bir gösterge buraya geldi. Bu ilişki göstergesidir diye bulabileceğiniz bir sistem yok. Hepsinde tek tek bu şekilde bu transitlerin oluşabileceği zamanları incelemek zorundasınız. Bunu incelemeden bir yoruma başladığınızda o zaman Uranüs'ü 7'de gördünüz, boşanacağını, evleneceğini söylemek gibi ya da ne bileyim bir işte 5'te orada burada gördük, yanlış bir yorum yapmamıza sebep olur gibi düşünebiliriz. Evet, şimdi arayacağımız Solar Return dönüşündeki göstergeleri burada tek tek değinmeyeceğim. Aslında şöyle düşünün. Venüs'ün ve Ay'ın özellikle bir güneş dönüşü haritasında en önemli göstergelerden birisi nedir? Güneşin konumu, güneşin bulunduğu yer ve kişinin ilgili bir eviyle, ne bileyim 4. evinde olması, ne bileyim 7. evinde olması, ne bileyim 5. evinde olması, 1. evinde olması gibi önemli kardinal evlerdir. Kardinal evler neresi? 1, 4, 7 ve 10 kardinal evler. İşte buralarda olması veya terazi burcuyla olması, biraz önce söylediğim gibi ASC'de boğa ve terazi burcu olması, 7. evin yöneticisinin, yani şöyle söyleyeyim, Solar Return 7. evin yöneticisi Solar ASC ve 7. eviyle kavuşumda olması. Aynı şeyi natal harita için de düşünebilirsiniz buradaki potansiyeli. Solar Return'un 7. evde yöneticisi yine Venüs'le beraber yapmış olduğu kavuşumları yine düşünebilirsiniz. Yani ASC 7. ev çizgisinin kişinin bir önceliğinin orası ya da Ascendant'ın yöneticisinin gidip 7. ev çizgisiyle kavuşum yapması ya da bunu 7. evde ağırlaması gibi konuları ne yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ağır etkili gezegenlerin terazi burcu yerleşimleri, eğer ki bu saydıklarımızdan birisi olmadığında da bir ilişkisi başlamışsa ve bunu gördüyseniz, buradaki arayacağınız göstergelerden bir tanesi yine ağır etkili gezegenlerin terazi burcu transitlerini bu noktada düşünebilirsiniz. Yani e, transitlerini diyorum, solar return yerleşimlerini düşünebilirsiniz. Kardinal burçlara değindik. Geri kalan da zaten de söylediğim konular içerisindeydi. Bunları not almayı unutmayın.
Şimdi bir diğer harita lunar harita. Şimdi konuyu ilk önce transitten baktık, dedik ya o göstergeler böyle böyle gelmeye başlıyor. Kişinin bir de solarına bakalım. Gittik solarına da baktık. Solarında bu aylarla ilgili acaba bu ilişkinin hangi ayla gelebileceğini, potansiyelini öngörmeye çalışıyorsunuz diyelim ki. Gidip ilgili aya veya bütün yılı burada tarayabilirsiniz. Lunar okuma yaparak. Şimdi ama burada tespiti dediğim gibi ay dönüşüne gelene kadar bu iki baktığımız teknikte meseleyi çözmüş olmanız lazım. Çünkü burada e, yani bir konuyu üstten gördük, sonra return haritayla detaylandık. Burası da onun bir alt detayı. Yani konunun olduğu tam zamana, güne gitmek gibi düşünün. Yani oradaki etkiden aya, aydan güne gelmek gibi düşünün. Lunar haritayı potansiyelini düşündüğünüzde. Şimdi burada Lunar ASC yine Boğa ve Terazi burcuyla ya da bunların Solar ASC, şöyle söyleyeyim, Lunar ASC'nin Solar ASC ile beraber Boğa ve Terazi burçlarda aynı olduğu zamanlarda genelde bir ilişki gelme potansiyelini aklınıza getirir. Şimdi buradaki Lunar ASC ile, yani Boğa veya Terazi burcunda ise ve Güneş dönüşüyle aynı olması gerekiyor. Konuyu karıştırmayın, olur mu? Yani sadece burada Lunar haritada Boğa ve Terazi burcu, çünkü Lunar ayda çıkan bir harita, sıklıkla bu denk gelebilir. Ne olması lazım? Koşul burada ne? Güneş dönüşüyle aynı ASC'ye olduğu ay tespiti yapılabilir veya güneş dönüşünde asendantiyle bağlantısı olan aylar düşünülebilir. Yine lunar ayın seksili veya 120'lik açılarını düşündüğünüzde 7. evin yöneticisine, orkları çok böyle geniş geniş almıyoruz. Orklar 3 derece gibi gezegenler için değil ama buradaki lunar 7. evin yöneticisiyle burada lunar ayın yapacağı açıları biraz daha dar tutmakta fayda var. Özellikle 360'lık için konuşuyorum. Şeyde 1 derece alıyoruz çünkü. Uranien'de lunar haritaları okurken 1 derece kullanıyoruz orklerde. Çünkü Uranian bir olayın tam anını gösterir. Anı gösterdiği için, yani buradaki uzattığımız böyle işte bir gezegen için 8 dereceler 9 dereceleri aldığımızda kişinin hayatında yaklaşık buradaki potansiyeli düşününce yani 2-3 haftalık zamanlara tekabül ediyor. Dolayısıyla burada bir sağlam nokta atışı bir yorum yaptırmaz. Bu sebepten dolayı Uranien'de biz biraz daha orkları ya parti ya da maksimum 1 derece dar tutarız. Burada ise 3 derece almanızı tavsiye ederim. Şimdi buraya kadar tamamız değil mi? Nasıl gidiyor? Konu havada kalmıyor inşallah. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sesim mi iyi? Hangisine iyi dediniz bilmiyorum ki kızlar. Tamamdır. İyi, güzel. Bir diğer harita ise Venüs dönüşü. Venüs dönüşüne bugün girmeyeceğim ama Venüs dönüşüyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü diğer göstergelere bakacağım için Venüs dönüşünü de kendi içinde aslında incelemek gerekir. Venüs dönüşü haritanızı çıkartıyorsunuz. Bu yöntem aşk konularıyla alakalı doğrudan bir bilgiyi verir aslında. Sert açılarda bir ayrılık ya da yeni bir buluşma gibi durumları, değişiklikleri gösterir. Yani o sene içerisinde Venüs dönüşü haritana baktığında o sene içerisinde Venüs'le ilgili ikili ilişkilerine yönelik bilgiler almamı sağlayan, bunu okumamızı sağlayan bir harita tipi. Alçalan Venüs dönüşü önümüzdeki yıl içinde nasıl olacağını anlamak, yükselende ise bu sene için konuların ne olacağını anlamak noktasında değerlendirebilirsiniz. Buraya şöyle bir örnek vermek istiyorum. 7. evi kova olan birisi olsun, değişim, özgürlük ihtiyacını gösterecek demektir. Yani bu bir boşanma göstergesi haline gelebilir anlamına gelir. Yani 7. evi kova düşüyorsa o sene solar return haritasında bir değişim arzusunda, bir özgürlük ihtiyacında ya da işte ani beklenmeyen bir şekilde bir ilişkisinin bir uzun birlikteliğinin veya evliliğin sonlanması açısından bir bilgi verebilir. Tabii ki bu ikinci ilerletimler yine ne olması lazım? Transitte de benzer noktaları işaret etmesi lazım ki doğruluk ya da doğru kabul edebilmemiz için göstergeleri mutlaka transitten onay alarak devam etmemiz gerekiyor. Venüs'ün aldığı açılar partnerle hangi koşulda alanda tanışacağınıza yönelik. Eğer ki mesela şöyle düşünün. Solar Return'e baktık, bir tanışma var. Lunar'a da baktık, işte açtık, Venüs'e de baktık. Buradaki Venüs'ün aldığı açı partnerle hangi alanda tanışabileceğinizin potansiyelini anlatabilir demektir. Örneğin tabii her ev yerleşimi burada iyi olacak demektir. Gizli bir ilişki, üçlü ilişkiye başlama gibi.
veya işte 12. evde yer alması buradaki daha perde arkasına daha gizli, toplumun bilmediği, daha gizli saklı yaşanan bir ilişki potansiyelini, vadeli de anlatır. Kişiye gelen her ilişkide kucak dolu sevgiyle işte böyle daha ilahi bir sevgiyle gelmediğini artık günümüzde ne yapıyoruz? İyi biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bunları iyi görmek lazım. Neptün'e geliyor olması, işte Venüs'ün burada 12. ev yerleşimleri veya Venüs dönüş haritasındaki potansiyele baktığınızda ilgili göstergelerin kapalı evlere düşüyor olması veya daha karmik, kriz yaratan evlere düşüyor olması buradaki ilişkiyle ilgili ne yapacak? Bize bilgi verecek demektir. Evet. Şimdi Venüs return haritalarda eğer ki şu ana kadar çalışmadıysanız, daha önce hiç bakmadıysanız diye ki ileri seviyeleri bitirenler buradaki bir Venüs return haritaları görmüş olmaları lazım. Ya da işte dönüş haritalarına çalışmış olmaları lazım. Burada Venüs'ün 7. ev burcu nedir? Yani yöneticisi kim? Venüs hangi evde? Venüs hangi açıları alıyor? Venüs hangi ev yöneticilerine açı yapıyor? Venüs hangi ev yöneticileriyle 7. evi görüyor? Yani hani burada hangi evin yöneticileri 7. evin yöneticisine görünüm yapıyor? Bunları dikkate alabilirsiniz. ASC ve 7. ev birbirlerini görüyorlar mı? Bu iki yani burada şunu demek istiyorum. Burayı biraz yuvarlamışım. Ascendant'ın yöneticisiyle 7. evin yöneticisinin arasında eğer ki bir kare açı varsa örneğin bu kim olsun? Şöyle kolay çizdiğim gezegenlerden bu birisi Güneş olsun. Diyelim ki bu da Satürn olsun. Bir şu Güneş yükselen Aslan olsun diyelim ki Aslan olursa bu da ne olacak? Kova olur, Uranüs olacak tabii ki. Ya da klasik yöneticisi olarak yine Satürn'ü kabul edelim. Veya modern yöneticisi olarak şöyle bir Uranüs çizelim. Şimdi bununla ikisinin arasında, iki yöneticinin arasında buradaki yükselen görünümüyle aradaki irtibatlar önemli. Eğer bir kare açı varsa o return potansiyelinde bir ilişki beklenmek ya da oluşabilecek ilişkilerde bir sonlanma, bir ayrılma temalarını akla getirebilir burada yapılacak açılımın sert olmasından dolayı ya da kalıcı bir ayrılma noktası. Açı pozitifse, seksil açıyla birbirini destekliyorlarsa o seneye kalıcı bir birlikteliğin geleceğine dair bize ufak bir yani bakın ciddi bir bilgi değil ufak bir bilgi verir. Şimdi ilerlemeler, progres haritalar, bunu ark haritalar içinde düşünebilirsiniz. Ark'ta zaten şunu biliyoruz, değil mi? Her güneşin ilerlemesi yani günde 1 derece ilerlediği için bütün gezegenleri 1 derece ilerliyor kabul ederek oradaki göstergelerin bu biraz önceki saydığımız Venüs haritası için söylemiyorum. Tüm kombinasyonda ilişkileri değerlendirdiğimiz noktada ne yapması lazım? İlerliyor olması ya da onların üzerlerine geliyor olması lazım. Burada açıyı ne alacaksınız? Önemli olan şu arkı yazdım mı bilmiyorum buraya ama eğer ki yazmadıysam diye şu an emin değilim. Yazmadıysam diye konuyu anlatmak istiyorum. Ark hesabında dereceleri birer derece hatta 1 derece bile değil. Tam parti alıyorsunuz çünkü 1 derece 1 yıl hesabına göre çalıştığınız için haritada oranın kavuşum açılarını ne kadar sıkı tutarsanız o sene ne yaşanacağı konusuyla o kadar net bilgi alırsınız demektir. Açıyı sündürmek her zaman iyi bir şey değil. Unutmayın. Yani daha profesyonel olduğunuzda daha dar açılarla çalıştığınız zaman konuları daha net bir perspektiften göreceksiniz anlamına gelir. Şimdi ilerlemelerin detaylarına bakalım. Şimdi gerçi Orbu burada 1 derece diye yazmışım ama tüm ilerlemeler için geçerli olarak düşünebilirsiniz burada. E, Bu haritada yani bu ilerlemelerin herhangi birinde kişisel gezegenlerle birlikte çalışan önemli yaşam olaylarını anlatır. Uzun süreli bir ilişki veya evlilik partneri gibi önemli bir buluşmanın zamanlaması etrafında daha uyumlu ve kesin açılara sahip olur. Yani burada ne demek istiyorum? Biraz önceki anlattığım potansiyele yani bir gösterge geliyorsa orada açıları kullanmanız lazım. Maksimum 1 derece ki buradaki alacağınız 1 derece daha uzun bir zamanları ilerletebilir. Tabii burada bir progres harita için konuşmuyorum bunu ama solar açısından düşündüğümüzde konuyu biraz önce değindiğim gibi. Şimdi progres haritada Venüs'ün veya 7. ev yöneticisinin natal kuzey ay düğümüyle kavuşum yapması bir uzun süre birliktelik anlamında bir konuya işaret edebilir. Yine progres Satürn'ün natal Venüs veya 7. ev yöneticisine pozitif açıları aynı şekilde düşünebilirsiniz. Progres ayın natal 7. evle girişiyle kavuşum halinde veya 7. evdeki potansiyeli. Gittiniz baktınız progreste de böyle. Gittik baktık işte sol
Solar'da da böyle, transitte de baktınız. Kişi için artık o tanışma zamanı. Böyle de şeyden de soğumayın da bir öngörü yapmaktan da soğumayın da ona da baktın, ona da baktın, ona da baktın gibi düşünmeyin. E, Pratikte daha bunlar işin öğrenirkenki teferruat kısmı. Birkaç harita çözmek yetmez. Tanışma zamanları ile ilgili çok fazla harita çözmeniz gerekir ki oradaki gelen potansiyelin bir ilişki mi getiriyor, işte ne bileyim düşman mı getiriyor, ne getiriyor tespit edebilmeniz için. Şimdi natal veya progres Güneş Ay orta noktasının aktivasyonu. Bakın çok önemli bir nokta Güneş Ay orta noktası özellikle ilişkiler konusunda, özellikle ciddi ilişkiler noktasında düşündüğünüzde. Dolayısıyla buranın özellikle burada progres haritadan daha çok natal haritadaki Ay Güneş orta noktasının tetikleniyor olması önemli bir noktada ilişkinin vaadi, evlilik vaadi noktasında veya zamanlamaları noktasında çok muazzam çalışan bir enerjisi vardır diyebilirim. Şimdi buradaki göstergeler ne olabilir? Çünkü progres haritalarda bir geçiş söz konusu değil mi? Yani biz şöyle bir toprak düşünün. Buraya bir şöyle bir çekirdek olduğunu düşünün bunun da. Bu bir çekirdek atılıyor toprağın altına ve bu doğum haritası olarak düşünün. Buradan filizleniyorsunuz, büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz ve bu gelişimi anlatan harita bu progres harita. Dallarınız ne kadar işte yükseğe uzanacak, ne kadar geliştireceksiniz, bu potansiyel ne? Bir de bu ne ağacı? Bu limon mu, bu portakal mı, bu işte ne bileyim kahve mi, ne ağacı bu? O kişinin ana formu neyse o bir progres ilerleme. Burada limon ağacından portakal çıkartmaz. Yani işte benim yükselenim böyle değişti, böyle değişti. Ben artık buyum, ben artık şuyum gibi. Senin ne olduğunu değiştirmez. Çünkü ne olduğun da belli. Ama ne kadar yükseğe çıkabilirsin? Kendine mesela bir işte limon ağacından portakal olmazsın ama belki onun kadar büyük olabilirsin gibi. Oradaki alınacak etkiyi bu noktada düşünmeniz lazım. Yani biraz ağacımız, limon ağacımız çirkin oldu, idare edin. Ama potansiyeli, ilerlemelerin potansiyeli normalde geçişlerde böyle düşünebilirsiniz. Yani burada limon varsa limon olacak ama ne kadar kaliteli, ne kadar işte acı mı olacaksın, işte ne bileyim yumuşak mı olacaksın, bol su mu olacaksın, limonun kalitesini artırmanı olanak sağlar buradaki ilerlemeler. Şimdi 7. de Venüs'ün kavuşum olması. Yani 7. evin yöneticisi progres haritada Venüs'le kavuşumu bir gösterge olabilir demek istiyorum. Progres Venüs'ün burç değiştirmesi, özellikle progresleri düşündüğümüzde 0 dereceler yeni başlangıçları, 29 dereceler ne anlatır? Sonlanmaları anlatır. Progres Mars'ın burç değiştirmesi, Ay'ın burç değiştirmesi, progres natal güneş yani progres Venüs ve natal güneş kavuşumu. Venüs'ün natal ASC ile 120'lik veya seksil açısını düşünebilirsiniz. Progres Ay yine natal güneşte, progres Venüs yine natal Mars'ta. Bakın burada bunları geçti diye ne olmuyor? Kişi ya bu şurasını şöyle düşündüğünüzde bunlar buraya geçti, kişiye ilişki gelir ne yapamayız diyemeyiz. Bu geçişlerin burç değiştirmesi gerekiyor ve burada da yine kişinin evlilikle yani ikili ilişkilerini yöneten evlerinin göstergeleriyle bir irtibatı olması gerekiyor. Sadece burç değiştirmesi, 29 dereceye gelmesi bir konunun sonlanmasını anlatır hayatında. 0 dereceye gelmesi bir konuya yönelik başlangıcı anlatır. Özellikle burada kişinin natal haritasındaki oradaki kim temsil ediyorsa 7. evinin yöneticisi kimse onun burç değişikliği bu evle ilgili konularda bir başlangıç, bir son bildirisi yapacaktır. Ya da diğer noktalar için de progres haritaları bu şekilde düşünebilirsiniz. Anlaştık mı? Solar Arc'tan da bahsetmiş. Evet buraya yazmışım zaten 0 derece olduğunu. Buradaki konuyu geçiyorum. Harita üzerinden birazdan zaten örneklendireceğim. Şimdi şöyle buraya geçiyorum. O zaman şöyle şuraya geçmeyeyim. Bir bitiş göstergelerine geldi. Çünkü ilk önce şöyle yapacağız. Buradaki başlama göstergeleri biraz başlama göstergelerini anlamak ve kavramak bitiş göstergelerine göre daha sıkıntılı. Çünkü kişiler en iyi neyi okuyor? Kare açıları gördüğü zaman burada ilişkisi biter noktasında bir fikir sahibi olabiliyor. Ama kişinin hayatına bunun ne zaman gireceğini belirlemek noktası biraz daha
öğrenciler arasında sorun yaşanan ya da görmekte zorlanılan konulardan bir tanesi. Şimdi orgları konuştuk, orgları dar tutuyoruz. Bu haritaların herhangi birindeki yeni aylar özellikle ilişki evlerinde gerçekleşiyorsa ve köşe evlerdeyse yani 1'de, 4'te, 5'te ve 7'de ise buradaki köşe evler hangisi? Birinci ev ve 7. ev. Diğer ve hangi ev? 4. ev. 5. ev ise bir ilişki göstergesi evleri olduğu için buraya buradaki evi ne yapıyoruz? İkinci evi de dahil ediyoruz. Ama eğer ki köşe evlerden birindeyse daha önemli demektir. Potansiyel bir eşle tanışma yılında Solar Return haritada ASC'nin Aslan Burcu olduğunu biraz önceki konularda yani hani ne dedik? Terazi ve boğa ama buna ilaveten Aslan'da da çok fazla kendim gözlemledim. Şimdi burası anlattığım konuların bir özeti noktasında gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir ara vereceğim kızlar. Bir su alacağım. Çok uzun bir ara vermeyeceğim. Şu an kaç geçiyor? 15 geçiyor. 20 geçe görüşürüz olur mu? Hemen geleceğim. E, Bir su alıp geliyorum. Sizler de birer kahve su alın gelin hadi.
Evet, geldim ben. Şimdi biraz önceki işlediğimiz konunun detaylarını harita üzerinde uygulayacağız. Tamam mı kızlar? Ne yapacağız? İlk önce bir konuya bakmadan önce neyi bilmemiz lazım? Kişinin natal haritasındaki ilişki potansiyellerinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Ne dedik? Bu aşamaya gelmeden önce kişinin ne yapması lazım dedik? Sağlam bir temel okuması ve iyi bir translate okumaya ihtiyacı var. Şimdi ilk önce bakacağımız şey bu harita üzerinde kişinin 7. evle ilgili içerisinde bir satürn olan, doğru bakayım bir haritayı da, bu ara transit falan bir şey açarım. İşim belli olmaz. Satürn balıkta görünce de retrosta bitti ama Merkür Neptün karesi var mı? Var. Neyse, beşinci ev göstergesini içerisindeki gezegenleri sonra buradaki konuların ne yapıyorum? Yöneticilerine giderek konuyu bir şekillendirmeye çalışıyorum. Yani beşinci ev göstergesini terazi burcunda e, ikinci evin sonunda yerleşmiş olduğunu ne yapıyorum? Tespit ediyorum. Buranın okumasına girmeyeceğim. Çünkü pardon, böyle üstümüzden kahveler sular geldi gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi natal okumasına girmeyeceğim. Dediğim gibi çünkü bir temel okumada bunlara nasıl bakıyor olduğunuzu artık biliyor olduğunuzu kabul ederek anlatıyorum. Yani Venüs'ünü, Güneş'ini burada ve neyi inceliyorduk? Mars'ı inceliyorduk. Eğer ki burada 7. evini yöneten bir gösterge ay olsaydı bir kadın haritası olmasına göre ne yapacaktım? Ayı da dahil etmem gerekecekti bu göstergeler arasında. Şimdi göstergelerini buradan tespit ettikten sonra yapacağınız şey şu olacak. Yani kişinin bu Solar Return haritasında bir konusu, yani bu sene ana konularının ne olacağına dair bir bilgi alacağız. Şimdi aynı şeyi şöyle solar açmayı biliyor muyuz? Bilmiyoruz diyerek kabul ederek şöyle yapacağım. Solar Return haritayı açacağım. Burada kadın haritası seçiliyken şurada küçük hızlı menüden haritayı seçiyorum. Buradan solar haritaya geliyorum. Lokasyonu kontrol ediyorum. Çünkü kişi nerede yaşıyor? Yurt dışında yaşıyor. Çünkü zamanlamayı veya oradaki gezegen transitlerini doğru alabilmem için ne yapmam lazım? Yani onun lokasyonuna göre ayarlamam lazım. Yaşadığı yere göre alıyorum. Burada Solar Return haritasını ne zaman girmiş? Haziran ayında girmiş. Dolayısıyla buradaki Haziran ayında ne yapacağım? 25 Haziran 2023'ü alacağım. 2024'ü alırsam daha 2024'e gelmedik. Yani hala 2023'teki haritayı yaşadığını ne yapıyor olacağız? Kabul ediyor olacağız. Veya bu size geldiğinde bu kişi diyelim ki size danıştı bu konuda hayatıma bir birliktelik olur mu dedi veya olmaz dedi veya herhangi bir noktada bir öngörü almaya geldi ve öngörü haritasını neye göre çıkartıyoruz? Buradaki gireceği doğum yılına yani gireceği yaşa göre belirlemiş oluyoruz. Neyse teknik detaylardan çok fazla takılmayacağım. Şimdi burada kişinin ne açtık? Solar haritasını açtık. Solar haritayı her zaman ilk önce kendi içinde bir değerlendirip sonra kendi natal haritasıyla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki potansiyelleri ne demiştik? Solar return haritasında kişinin 7. evini kim yönetiyordu? Kova burcu yönetiyordu değil mi? Kova burcu yönetiyordu. Baktığımızda kişinin nerede? Yükselende bir terazi burcu yükseliyor ve 7. evle kovayla bir bağlantısı olan konu mu? Hayır. Biraz önce genelde böyle tanışma zamanlarında gözlemlediğim veya evlilik ciddi bir ilişki zamanlarında gözlemlediğim haritalarda terazi, aslan ve boğaya denk geliyor olmamdaki neden bu. Çok pardon. Şimdi potansiyel olarak baktığımızda yükselende ne var? Bir terazi burcu 28 dereceyle beraber gelmiş. Ay düğümlerine bakın. Tam aksta değil mi? 1 ve 7 aksında. Artı bu 7. ev konusunun içerisinde bakın sadece oradaki yazdığım yani sunuma eklediğim oradaki bilgiler değil bunların da yani daha doğrusu tek değil kombine bir yorumunu bulmamız lazım. Şimdi harita potansiyelinde Solar Return harita için yükselen yöneticisi nerede? Aslan Burcu'nda. Ve haritanın hangi evinde? 10. evinde, değil mi? Ve kuzey ay düğümleri 1-7 aksına gelmiş. Jüpiter'i burada ağırlıyor. Uranüs yine bu evin içerisinde ve bu evin yöneticisi de Venüs nerede aynı zamanda? Haritanın tam tepe noktasında ve aslan temasında. Aslında 1-7 aksına
ya terazi ya boğa geliyor dediğim noktada yöneticisinin de aslana bir diğer değerlendirdiğimiz gösterge, burç olarak değerlendirdiğimiz gösterge aslan burcu demiştim. Mesela bu kişi de böyle tesadüf etti. Böyle olmak zorunda mı? Yani herkes de o mesela gidip bunu yani Venüs orada aslında gelmeyecek o kişi için. Buradaki potansiyeli lütfen öyle düşünmeyin. Ve burada bir nesi var bu şeyin Venüs'ün Uranüs'te yapmış olduğu bir sert açısı var. Yani böyle çok da yolunda her şeyin çok böyle mükemmel bir akışta geçtiğini ne yapamayız söyleyemeyiz. Bir diğer göstergelerden bir şey söylemiştim yine notlarımın içerisinde olmayan demiştim ki Şiron kadın veya erkek haritalarında bir aslında bir yetersizliği anlatan bir gösterge olmasından dolayı biraz Başak enerjisi gibi düşünün bunu. Ne anlatıyor? Bir pozitif açılarında bir bütünlenme, bir tamamlanma, o yetersiz hissettiği şeyin gelmesi noktasında bu bir iş olabilirdi, bu bir evlilik olabilirdi, bu bir aşk olabilirdi. Artık kişinin kendi potansiyeline göre konusunu düşünmeniz lazım. Bakın transit yani buradaki solar Şiron'a natal solar Venüsü ile pozitif bir açı içerisinde. Şimdi belki buradaki sahip olduğu yaraların dönüşmesine yönelik veya oradaki potansiyeline yönelik ilişkinin daha detaylı kısımları var. Ama konumuz ilişki başlangıcı olmasından sebep. Burada böyle bir potansiyeli ne yaptık? Aa dedik böyle bir konusu var. Ay, şimdi ay fazları bu noktada önemli. Ay fazına baktığımızda Güneş kişi zaten potansiyel olarak ne olacak? Yengeç burcu olacak ve haritanın nerede? 9. evinde. Ve hayatına giren partneri doğru tanımakla, tanımamakla ilgili bir takım temaları var demektir. Bunu neden söylüyorum? Burada Merkür'le yapmış olduğu açıdan dolayı, Merkür Neptün yapmış olduğu açıdan dolayı zihninin bu noktada biraz karışık olacağına dair bir bilgi verir. Aynı zamanda faza baktığımızda ilk dördün fazı değil mi? İlk dört artık yeni ayı geçmiş. Tam açı kaç derece? 3 desek evet. E, Yani ilk dördün açığa doğru giden bir ay fazı var. Dolayısıyla bu yeni bir başlangıca şey olduğu için yeni bir başlangıç noktasına işaret eder mi? Elbette işaret eder. Ama biz burada bunlar gördük diye doğrudan bak harita birçok noktadan ne diye bağırıyor? İlişki diye aslında bağırıyor değil mi? Ee, Yani bir ilişki geliyor. İlişkiyle konularının çok fazla yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu dördüncü evine baktığımızda da ne var? Bir natal yedinci evi aslında dördüncü ev enerjisiyle beraber çalışıyor. Burada Satürn'e baktığımızda ilişki evinin tam kapısında, sınırda bir yerde. Bütün argümanları alıyorum ama daha bir karar verebilmem için diğer göstergeleri de incelemem gerekiyor. İşte bu senenin olası zamanlarını düşündüğümüzde şimdi buradan ne yapıyoruz? Solar return haritalarda Güneş'in bulunduğu ayı kaçta başladık? 25 Haziran'la. 25 Haziran bu evin girişi. Tamam mı? Yani bu evin girişi derken şurada Güneş'in bulunduğu yerden baz aldığımız için. Burası 25 Haziran. Şurası 25 Temmuz. Şurası 25 Ağustos. Şurası 25 Eylül. 25 Ekim. 25 e, Kasım. 25 Haziran. 25 Aralık. Burası 25 Ocak. Burası 25 Şubat. Burası 25 Mart. Hayır, işte 25 burası da orası Mart'tı. Burası şöyle Mayıs. Burası da bir yerde sapma yaptım. Nerede yaptım ben? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Tabii ki Nisan yok. Burası Nisan. Nisan, şurası da 25 Mayıs. Şimdi ben burada bu tarihleri belirledim. Şimdi bana ilişki gösterecek konu nerede olacak? Hadi bunu seslerinizi açın. Ne söylersiniz? Sizde misiniz? Açtım şu an seslerimizi. Şimdi bir solar return harita çalıştığınızda şimdi bu potansiyel ayları belirledik. Şimdi buradaki ilişki potansiyelin hangi ayda gelir mesela sizce? Söyleyin hadi bana bir. Nisan olabilir mi? Neden Nisan? 7. evi olduğu için böyle düşündünüz değil mi? Bak bu ezbere bir yorum. Başka?
Temmuz olabilir mi hocam? Aralık diyorum hocam. Yok mu artıran gibi oldu. Kızlar ne yapıyorsunuz? Yapmayın öyle. Aralık 25 nereden çıktı kız? Aralık. hocam Hocam 25 Şubat olabilir mi? Mars'ın olduğu işte. Hocam Şubat. orası Yöneticinin Ağustos. Ay Yöneticisi ben de 30 diyorum. evde. Pardon. Ben de burası nereden niye böyle düşündüm diyorum. Aralık diyen kimse şurasından Mars'ın bahsediyor yani. Mars Aralık'ta değil. Mars Temmuz ayında. Mars, Temmuz hocam. 7. evin yöneticisi Bu arada Venüs'le bu Aralık değil ha. Bu Ağustos kızlar. Ağustos. Temmuz ayında. Mars'ın olduğu hani ayda diye düşündüm ben de. Yani burası Evet, Mars 25. Venüs'ten dolayı. Temmuz-Ağustos arası. şaşırdım Ağustos orada. ayında. Aynen ya Temmuz ayı olması lazım ya da Ağustos ayı olması lazım. Neden? Buradaki ilişki göstergelerinin her ikisinin de yöneticileri nerede olduğu için, burada olduğu için. Mesela burada ilişki başlama tarihi değil, belki tanışma tarihi. Oradaki konusu artık hani bu aylar itibariyle. Yani düşünsenize birisinin haritasına yıl içinde bakıyorsun diyorsun ki Temmuz 25, 25 Ağustos tarihleri arasında bir ilişki potansiyeli gerçekleşebilir gibi bir yorum yapmış olsun. Çünkü bu yılın enerjisi yani hayatında bunun dışında kişinin ne olacak? Konuları da olacak. Dolayısıyla sadece bir ilişki başlangıcını tespit ederken ne yapmıyoruz? Haritanın bütün o konularını her eve bağlamıyoruz. Dolayısıyla yöneticilerine giderek bir karar vermeniz gerekiyor. Yöneticisinin olduğu yerde de açı potansiyellerine göre düşündüğünüzde ki zamanlamayı ne yapabilirsiniz? Belirleyebilirsiniz ki kişilerin aslında solar return'lerin hesaplaması güneşin yalpalamalarından dolayı birazcık sapmaları vardır. Her solar return kişinin yaz doğumlu olmasıyla kış doğumlu arasında yani doğumların arasındaki yaz doğumuyla kış doğum arasında güneşin yalpalanmasının bir zaman açığı ortaya çıkartır ve bu zaman açığı olarak burada bu ufak tefek gün sapmaları olur. Ama ay olarak Ağustos ayını veya burada Temmuz ayını iki olasılıkla ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bunu burada tespit ettikten sonra ben ne yapmam lazım? Gidip bir lunar harita çıkarmam lazım. Gidiyorum bakıyorum. Kadın haritasını yine seçiyorum lunar haritadan. Burada lunar haritayı açıyorum. Bunları yaparken görüyorsunuz değil mi kızlar? Hangi aydı? 2023 Evet hocam. Temmuz ayıydı değil mi? 7. ayın lunarını çıkartacağım değil. Ama nereye göre? Yine lokasyonuna göre çıkartmamız gerektiğini unutmayın. Buraya lokasyonuna göre hatta şuraya doğum saatinde sabah 10 olarak girebiliriz. Şimdi burada haritayı çıkarttık. Sonra bir de neyi çıkarmam lazım? Hangi ayda olabileceğini. Çünkü iki tane seçenek buldum ya haritada. O günlere bakacağım. Burayı Temmuz çıkarmıştık. Şimdi buradan bir de neyi çıkartacağız? Ağustos. 8. ayınkini çıkartacağım. 8. ayınkini çıkartıyorum. Yine lokasyona dikkat ediyorum. Yaşadığı yere göre belirliyorum. Yani natal alıyorum. Buradaki transitte İstanbul kayıtlı olduğu için ben de buradan pratikçe bunu yapıyorum. Bunu seçtikten sonra geliyorum Temmuz haritasına bir bakıyorum. Şimdi Temmuz haritasındaki konuda acaba burası Temmuz'da böyle bir durum olmuş mudur? Ay neredeyse gün oradan başlıyor değil mi? Aslında potansiyeli düşünüyorum. Lunar anlatmayacağız ama ay neredeymiş? Başak Burcu'nda 8. evde kıstırılmış bir temel. 8. evde ayın o ayın konuları borç, belki işte ilişki beklentisini yine anlatır. Bakın 28 derecedeymiş Venüs. Mars yine keza aynı şekilde 8. ev temasında parayla ilgili bir takım konular düşünür. 8. evi ilk düşündüğümüzde aklımıza gelen şeyler nedir? Borçlar, krediler, miras, nafaka değil mi? Biraz daha krizli temalar vesaire gibi konular düşündürürüz. Açık potansiyeline yükselende kim var? Oğlak var. Yani buradaki potansiyel bir ilişki vadeden potansiyel mi? Bakıyorum hayır değil ama ne var? Burada bir 4. evde bir Jüpiter teması var. Evin aslında ne olacağına işaret ediyor. Biraz video da burada kalmış bakın bu da önemli işaretlerden bir tanesi. Bu video bir transneptünyen aile olmak, yuva olmakla ilgili temaları anlatır. Ama potansiyele baktığımızda yani buradaki açı konuları doğrudan bir ilişki konusu. Ağır etkili gezegenlere baktığımızda ne demiştik? Lunar haritalarda neye dikkat ediyoruz? Ağır etkili gezegenlerin olduğu yerlere bakıyoruz demiştik. Şimdi buraya baktığımızda Satürn 2. ev konusunda yani biraz parayla ilgili, borçlarla ilgili ya da harcamalarla ilgili konuların olabileceğini yıl geneli bunun ve Mars'ın burada olması yine harcama artışlarını ne yapar? Belki hesapta olmayan, kısırılmış ya Başak hesapta olmayan bir takım harcamalarını ne yapabilir ve bundan dolayı zor durumlar yaşamasını
düşündürebilirdi buradaki potansiyelde. Şimdi ilişki olabilir mi diye değerlendirdiğimizde 7. evin yönetici gezegeni Ay nerede? Yine daha doğrusu Ay bu haritada 7. evi yönetiyor. Yine ilişki teması baktığımızda düşünebilir ki buradaki 4. evin belki aileyle veya ortaklaşa yapılan işlerle ilgili tabii bu konularla düşünülebilir. Şimdi bir sonraki haritayı inceleyeceğiz. Bir sonraki harita burada ne var? Bakın Venüs'ün buradaki şeyin Uranüs'ün neyle yapmış bu açıyı? E, Lilith ve şans noktası bir tık arası var. Bu çok önemli bir şey. Yani konumuzla ilgili aslında. Yani çalıştığınız alana yönelik değil. Şimdi bir sonraki haritayı inceleyerek ne yapıyoruz? Bu konuya karar veriyoruz. Şimdi bunu kapatıyorum. Sonra bir de diğer lunarımıza bakıyorum. Diğer lunara baktığımızda burada da ne var? Yükselende bir yengeç teması var. Değil mi? Lunar haritada. Ay baktığımızda Güneş Aslan'da, Ay burada 4. evin. Öncekine göre daha aslında belirgin bir ilişki teması. Venüs nerede? Venüs hangi evleri yönetiyor burada? 5. evin ve burada 12. evi yöneten bir Venüs, 3. ev temasında ve retro bir Venüs var. Burada Ağustos 2023'e baktığımızda. Şimdi bu ayın içerisinde bir günde olabilir mi? Kupilo'ya bakın. Biraz önceki o evlilik ilişki temel dediğimiz konu 7. ev girişiyle beraber çalışıyor. Satürn'ün buradaki ev girişine pozitif bir açısı var. Haritanın temsil noktasının evde olduğunu unutmayın. Tam bir Satürn döngüsü yaşıyor değil mi? Kişi aslında baktığımızda kendi Satürn'ü de görmüştük transitlerin natal haritasında. Artı Satürn burada ascendantla beraber bir açısı var. Şimdi baktığınızda doğrudan göstergeler neyi göstermiyor? Buradaki Venüs'ün 5. evde olması, artı yöneticisinin bir belki böyle e, tanışma açısından düşündüğümüzde ki Uranüs'te hiç beklemediği bir anda Güneş'in şöyle bir karesi var. Belki hiç böyle bir ilişki teması beklemiyor. Böyle bir teması yok. Lunar haritayı gördüğünüz gibi okurken yani burada biraz konu karmaşıklaşıyor değil mi? Çünkü çok fazla gösterge var ve o ayda bunlara benzer birçok konu olabilir. Dolayısıyla buradaki tetiklenme zamanını hani zaman açısından baktığımda bu potansiyelde ayın aslında Uranyen sistemde bu bahsettiğim şey burada. Uranyen sistemde bunun kardinalini görüyor olmak. Şuna bir bakayım. Şuradan bir harita için harita için ama şöyle bir tane haritayı çevireyim. Evet 30'luk harita. Şimdi burada 30'luk haritada Uranyen'de burası bir zamanlama işareti var. Burası tam ayın 18'i düşünün. Potansiyel. Ayın 18'i yani 18 Ağustos burası. Ay nerede? Tam 12 derecede. Şöyle bakın Venüs'te yapmış olduğu açıyı. Aslında girdiği ay şöyle bir konu var. Şöyle bir orta nokta oluşturuyor bu ikisi ve ortasındaki gösterge. Şurayı şöyle komut alacağım. Uranyen şu an bilmiyorsunuz ama ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle 30'luk haritada burayı böyle çizdiğimde tam burada Valentin asteroidi ve Aldebaran gibi şeyler. Jüpiter, Ay, Venüs orta noktasının üzerinde bir potansiyel. Yani bu kişinin hayatına girecek olan potansiyelde söyleyebiliriz. Bir evlilik vaadiyle gelen potansiyel düşünebiliriz. Gün olarak baktığımızda ise bunun bir hesaplaması var ve tam şuradaki 12 derecesi hesaplayalım hatta. Şöyle yapıyoruz bunu. Her ayın 18 ile başlıyor burası. Burası 19'u, 20'si, 21'i, 22'si, 23'ü, 24'ü, 26'sı, 27'si, 28'i, 29'u. Bu kişi ayın 30'unda, 30 Ağustos'ta bu kişiyle tanışmış olabilir. Bak ilişki başladı demiyorum ama yani hani burada ilişkisinin başlama tarihi olarak düşünebilirsiniz. Sonra buradan bir kardinal çizeceğim. Tanışmanın üstüne acaba böyle bir tanışma nasıl bir şey bu meselesi ne diye bir kardinal oluşturacağım. Hemen böyle tam buranın kardinal düştük. Satürn şimdi bakın burada ayın 30'una denk geliyor demiştim. Neptünle ve ay düğümleriyle ne oluşturuyor? Bir kardinal oluşturuyor. Satürn MC Cupido yine burada. Chiron bu noktada çalışıyor. Bunların her biri
aslında kalıcı bir birliktelik gelmesine yönelik potansiyeli anlatıyor kişi için. Ve ilaveten yani bunu tek başına burada değil ve tam haritasında yine ortak haritayla beraber değerlendirdiğimizde birazdan yapacağım burada. Buradaki potansiyel o ilişki orta noktalarında hızlı çalıştığı muazzam bir taktiksel bir gerçekten evrenin içerisinde yaşadığımızın ispatı. Şimdi ama burayla ilgili bu ilişkiye yönelik bir takım meseleler var. Yani buradaki Neptün hayatına giren partneri doğru tanıması gerektiğini, eğer burada ayaklarını yerden keserse, çünkü Hebe biraz eğlenceyle ya da işte hizmet vermekle alakalı süreçlerden bir tanesi. Ve burada Şiron'la görmediği Asteria yani ben gözünden kaçtığı, görmekte zorlanacağı bir takım konuların olduğunu işaret ediyor bu potansiyeli. Evet bu noktada emsiyle beraber geliyor olması, ulaşmak istediği o kalıcı birliktelik ya da hedeflediği kalıcı birliktelik, aile kurmak, yuva kurmak noktasına bir bilgi verecek. Günü 360'lık lunar haritaya göre 30'luk lunar yani Rayner sistemde gün hesaplarını yapmak bu sebepten dolayı çok daha kolay. Yani girdiğimiz ayın enerjisini Orion sistemde bu şekilde yorumluyoruz. Neyse şimdi konuyu buradan bir potansiyel tespit ettik. Şimdi ne dedik? 30 Ağustos 2023. Bunu kapatıyorum artık burayla ne kalmadı? Bir işim kalmadı. Şimdi bu 30 Hocam burada ben 30'u nasıl bulduğunuzu anlayamadım. Yani nasıl onu saydınız onu? işte o 30'luk kadran Uranyen bilmeden orası tam oturmaz ama onun bir hesaplama sistemi var. Her ayın girişine göre her ayın girişine göre orada hesaplamayı yapıyorsunuz. İlgili hangi günde ne yaşanabilecek o ay genelinde kardinalleri yorumluyorsunuz. Şimdi kızlar şöyle burayla lunar haritayla gün ne yaptım? Burada gün tespiti yaptım. Şimdi hala buradaki konu ayın kardinalini hani burada Kupido'yu görmem, Satürn'ü görmem, Şiron'u ve Neptün'ü görmem. Buradaki ilişki potansiyelleri açısından hem ağır etkili gezegenlerin olması hem de ayın konusunu işaret eden bir gün olduğu için o kardinal gidiyorum orada transit haritada ne yapacağım? Buradan kadının şu ikinci haritada transit haritasını dışa alıyorum. Ve burada o günün tarihine bakacağım. Şimdi normalde Uranya'ya devam edecek olsam buraya üçlü bir harita açarak solar return'ü, solar arka da ekleyerek devam ederdi. Ama şu an üçlü haritalarda kafanız karışmasını istiyorum. Şimdi haritayı ne yaptım burada? Gösterge olarak baktığımızda şimdi ayın kaçı dedik? Animate edeceğim. Burası 2024 çünkü. Tarih ne dedik? 30 Ağustos dedik değil mi? 30 Ağustos 2023. Şimdi 30 Ağustos 2023'e geldim ve göstergelerine bakıyorum. Bugün bu kişi birisiyle tanışabilir mi diye. Bugün bu kişi birisiyle tanışabilir mi? Göstergelerimiz kimlerdi? Bu kişi için kimdi? 7. evinin yöneticisi, 5. evinin yöneticisi, değil mi? Ondan sonra Güneş'i ve Mars'ı ve bunların yani daha doğrusu transitteki Güneş'i işaretlemeyeyim de transittekileri farklı renkte işaretleyeyim. Mars ve Güneş kişi için neydi? Bir ilişki potansiyelleri dedim bir kadın haritasında. Şimdi kaç tane göstergem var? 5. ev, 7. ev, Mars ve Güneş. Şimdi ben bu tarihte bu kadının aldığı transit etkilere bakıyorum. Şimdi ne var burada bir? 7. evde ne görüyorum? Retro bir Satürn görüyorum. Şimdi kalemin rengini değiştireyim. 7. evde bir ne gördük? Bir retro Satürn'ü var. Ay 7. evde 3 derecede Ay Satürn kavuşumlu ve bakın ilişki göstergelerinden bir tanesinde nasıl bir açısı var? Pozitif bir açısı var. Ama neden başlangıçta ne söylemiştik? Her Satürn 7. evden geçişi kişi için ne getirmeyebilir? Bir evlilik getirmek zorunda değil. Bu birinci göstergeyi tespit etmiş oluyor. Yani bunlardan bir tanesi. Çünkü kişi için Güneş de bir ilişki göstergelerinden bir tanesi. Satürn de burada ilişki göstergelerinden bir tanesi. Neden Satürn oldu? Yöneticisine göre karar veriyoruz. Aynı şekilde modern yöneticiyi düşündüğümüzde ise diğerinde neyi arayacağız? Uranüs'e bakacağız. Şimdi gideceğim. Şöyle kalemi yine natal haritada. Uranüs nerede? Natal haritada da Uranüs burada. Şimdi ilişki potansiyeli, transitteki potansiyeli nerede? Transitte de Uranüs burada. Dedik ki
Şiron, Jüpiter, genelde Satürn burada kişinin o ilişki potansiyelleriyle ilgili bize ne verir? Bilgi verir dedik. Baktığımızda hangi derecede Jüpiter? Kaç derecede? Transteki Jüpiter'den bahsediyorum. 15. 15 derecede. Yani buradaki 15 derecede aslında klasik yöneticiliği Satürn burada değil mi? 7. evinde. Ama Uranüs olarak baktığımda ise burada nesi var? 5 derece orada. Jüpiter'in şuradaki transteki Jüpiter'in buradaki Uranüs'e 5 derece orada ve şuradaki Uranüs Neptün kavuşumuna nesi var? 120'lik açısı var değil mi? Artı şuradaki göstergeler bakın şans noktasıyla transit Ay ve Satürn'ün natal şans noktasına evlilik zamanı ya da bu kadın erkek ilişkilerindeki böyle Ay Güneş orta noktasını formunu düşündüğümüzde orta noktasını diyorum Ay Güneş formunu düşündüğümüzde kadın erkek ilişkilerini ve bunların aslında zamanlamasını da anlatır. Şans noktası noktalarını da mutlaka değerlendiriyorsunuz. Şimdi potansiyelde buraya yapmış olduğu pozitif açı kalıcı bir birlikteliğin geldiğine bir ilişki potansiyeline. Çünkü şu neden Jüpiter'i burada baz aldım, gittim başka bir göstergeyi almadım. Başlangıç için ne demiştim? Konu kim yönetiyor Jüpiter'ini? Cümle yanlış. Merkür Neptün karesine verin kızlar. Valla kafam dağılıyor. 5. evini kim yönetiyor derken kim yönetiyor Jüpiter'ini? Yani soruyu sormadan cevabı söyledim bile. 5. evini kim yönetiyor? Yay yönetiyor. Yöneticisi nerede? Burada Boğa burcunda ki bir de Boğa burcunda. Artı bakın bir de nesi var? Asli evlilik göstergesiyle kavuşuma doğru giden bir Venüs var. Bu bugün belki ilişki görür görmez ilk başladığı zaman değildi. Bu tanışma olmuştur. Sonrasında ilişki başlamıştır gibi düşünebilirsiniz. Yani potansiyele baktığımızda aradaki olasılıklardan eleme yaptığımızda böyle bir etkiyi düşünebilirsiniz. Bir de şurada bir 150'lik diyorum. 108'lik açı var. Görüyor musunuz? Şu A sembolüyle görünenler 108'lik açı. 108'lik açılar ne anlatacak? Bir tamamlanma, bir tam olma, tamamlanması gereken bir takım durumları anlatır. Burada neyle? Transitteki terazi burcuna henüz daha yeni giriş yapmış bir Mars'ı var. Demek kişinin şöyle yapayım üstünü çizmeyeyim. Mars'la beraber bir 108'lik açısı var. Kendini tamamlayacak bir partnerle karşılaşma potansiyelini ne yapacak? Anlatacak diyebiliriz. Başka ilişkinin tanışma şeyini düşündüğümüzde yani hani bunlar nerede tanışmış olabilirler, nasıl olabilir konusuna baktığımızda meseleyi aslında retro Satürn'ün değil burada bir Jüpiter potansiyeli getirdiğini düşündüğümüzde 10. ev temasında aynı iş yerinde tanışmış olabilirler mi? Ya da birlikte bir noktada ne bileyim nasıl olmuş olabilir sizce ne dersiniz? Hocam Jüpiter Boğa burcunda, Venüs yemek, eğlence olabilir mi? Olabilir. 10. evde hani burada bir yemek anında olabilir ya da ne bileyim böyle bir Yemeği toplumsal olabilir. bir etkinlik olabilir. Jüpiter değil mi? Akademik bir şeyler anlatabilir. Jüpiter 9. ev Toplantı ortamında asli evet. olarak düşünebilir. Bir toplanmak gibi böyle bir şey gibi düşünülebilir. Çünkü bir de burada ne var? Gruplar, dernekler falan anlatan resimleyimiz var. Bir 7. ev aynı zamanda ne anlatıyor değil mi? Aslında grup dernekler o yani kova temasını düşündüğümüzde Uranüs'ün buradaki boğa ile beraberki irtibatı bu potansiyeli düşünebilir ama tanıştıklarında ne varmış? Bir Merkür Retrosu varmış. Peki bu ne anlatacak? İlk Geçmişten etapta gelen bir iletişim ilişki olabilir mi kuramamışlar. hocam? Efendim? Geçmişten gelen bir ilişki olabilir mi? Hayır hayır yok ilk kez tanışıyorlar. Şimdi bu ilk kez tanışma zamanlarının yani merhaba dediklerinin zamanı. Ama bu merhaba dedilen zaman büyük bir şeye hizmet edecek demektir. İlişki kalıcı bir ilişki geliyor. İlk görüşmeleri ve baktığımızda 2 tane göstergenin hatta 3 tane göstergenin retrosu var. Bakın buraya gitmiş 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 bir retroda bulmuş yani kişi. Şöyle bu ilk tanışma zamanı. Venüs'e bakın 12. evde. Merkür 2. evde retro, Satürn 7. evde retro, Uranüs zaten jenerasyonları saymadım retrodan da sonuç itibariyle baktığınızda ilişkiyi anlatan konu. Gizli bir takım konular var.
Ne demiştim biraz önceki kardinalde? Kişiyi iyi tanımamakla alakalı değil mi? 30 kaliteyi açmıştım da hani orada kardinalin hepsini görmüştük ya. Bak mesela burada böyle bir Neptün'ün kontağı yok. Yani oradaki o yakaladığımız tanımakla ilgili, iyi tanıması gerektiğiyle ilgili bir konudan söz etmiştim. Şimdi Neptün, burada Venüs'ü 12. evde gördüğümüz zaman potansiyel olarak buradaki mesele gizli bir takım konuların olacağını, gizli saklı kalmış bir takım meseleleri veya karşısına gelen bu kişiyi iyi tanıması gerektiğine yönelik bir işaret aslında bu. Hem retro oluşu hem burada 12. evde oluşu, ilişkinin içerisinde sevgiyle ilgili belki buradaki daha belki toplumsal kariyerle alakalı ilişkinin haritasını hani o noktada düşündüğünüzde biraz belki nasıl olabilir? Yani belki finansal Kariyerini konulara etkilemeyecek derecede aslında hani şimdi ilişkiye şöyle bak girme buradaki konusunda belki tereddüt yaşıyor olabilir. şimdi haritanın MC'si burada ne ya şu ASC'si de şurada. Ascendant'ı burada düşündüğümüzde 4. eve hemen hemen ne geliyor? Aslında ilişki tam o an haritasını açtığımızı düşünün. O ilişkinin başladığı zaman düşündüğümüzde potansiyel olarak oradaki Venüs bu kişinin ailesiyle ilgili yani tanıştığı kişinin ailesiyle ilgili bir takım gizli saklı konuların özellikle finansal yönde takım konuları saklı gizli kalabileceği, aralarında bir takım iletişim problemlerinin olabileceğine yönelik ne yapar? Bilgiler bize sunacak demektir buradaki konu. Anlaştık mı? Evet hocam. Mesajlara bir bakayım var mı soru? Ya burada retro diye yazmıyor. Evet yani transitte retrolarını açtım haritasına göre göstermiyor ama buradaki evet kırmızı olduğu zaman retro demek. Birbirinden bir şey saklayabilirler canlılar. Evet, karmik olabilir. İletişimde aksaklıklar yaşanması, birbirlerini anlamamaya yönelik ya da çok aşırı eleştiriye yönelik değil mi? Başak Burcu'nda retro olduğunu unutmamak lazım. Biraz daha fazla eleştiriye yönelik bir iletişim sürdürmeleri söz konusu olabilir. Bu da birbirlerine kompleks yaratmaları noktasında zarar verebilecek bir ilişki potansiyelini anlatabilir gibi düşünebiliriz. Ama zamanlama açısından düşündüğümüzde ve bütün kombinasyonları hatta ben burada şöyle yapayım bir arka hesabıyla açtığımda bakın bir konuyu bir yerde gördüğünüzde bütün yerlerde aynı noktada aynı şeyi görmeniz lazım. Eğer bunları göremiyorsanız orada ilişki değil ne bileyim biraz önce görmüştüm mesela ameliyat gibi bir konu, bir operasyon gibi bir kaza. Yani biraz önce onu da galiba 8. ev Mars yerleşimi için söylemişti. Söylemiş olabilir kişi. Ama hani oradaki potansiyelleri ne yapabiliriz ona göre düşünebiliriz. Şuradan bir tane solar arc açacağım. Solar arc'ı da ne zamana göre açalım? Ağustos ayına göre açalım. 25 hatta şöyle Ağustos 2023 zamanına göre açalım. Hocam 5 oldu. Ne 5 oldu? 25 dememiş miydiniz? 5 Ağustos oldu. 5-8. 25 Ağustos fikri açmayacak mıydık? Yok biraz erken yani hani tarihten Ha, öncesi tamam. fark etmez. Tamam. Onu Ben yanlış. ilerletiriz şeyi açarken. Tamam. Oradaki gün ayın 30'uydu, 25'i değil. Ayın 30'uydu oradaki zaman. Şimdi şuradan bir üçlü bir harita açacağım ya da şuradan dinamikten açalım. Şöyle trivial bir harita açacağım ve kart seçimini buradan tekrar yapacağım. Dışarıya transit alıyorum. Ortaya sol olarak alacağım. Sol olarak aldığımda buradan yine zamanlamanın olduğu yere gideceğim. Tabii bunu e, şöyle 30 kaçta 8. ay değil mi? 30.08 2023. Tarihi de o zamana göre açtım. Şimdi potansiyele baktığımızda arka hesabıyla yani şöyle oldu haritalar. Şu kısım şöyle şu kenardan yazacağım. Şurası natal haritası. Şurası solar haritası. Solar ark haritası. Şunu SA yazayım solar arkı. Şurası solar ark haritası. Şurası da transit haritası. Şimdi burada o günün zamanında bakıldığında solar ark hesabından gittiğimizde özellikle daha o konuya yönelik ne? O konu dediğimiz mesele ne?
7. evle bir tanışmayla ya da 5. evin yöneticisiyle irtibatta olan göstergelere yönelik bir konusu varmış. Ortadaki haritada arayacağız ve ortadaki haritanın tetiklenme zamanına göre ne belirleyeceğiz? Buradaki konuyu. Baktığımızda solar haritada ne var? Burada bir Uranüs-Neptün vertex kavuşumu 7. evine doğru ilerliyor ama bu bir evlilik işareti veya bu bir birliktelik işareti değil. Arka hesabında ne dedik? Orbları çok sıkı tutacağız. Burada ne aramamız gerekiyor? Arka hesabında sıkı bir derece veya partil olan kavuşumlar var mı? Ya da etkileşimler var mı? Bunlara bakacağız. Yani burada bir Merkür var. Kaç derecede? 25 derecede. Ne yapmaz? Burası olmaz. Transitte bakalım burada var mı? Yok. Burada var mı? Ne varmış? Şans noktasıyla solar arc Jüpiter'in kavuşumu varmış. Ve buradaki transit zamanındaki, gerçi bu ASC yine baz alacağımız konulardan birisi değil çünkü biraz sonra geçecek bir etki. Ve şuradaki solar arc'taki Satürn'le şuradaki transitteki İlginç Satürn'ün arasında ne var? Bir 120'lik açı var değil mi? Şöyle ikisinin arasında. Bunlar 3 derecede, bu 4 derecede. Tam hemen hemen burada 1 derece orta bir 120'lik açıları var. Şimdi potansiyel olarak Satürn Jüpiter arasında kalıcı etkileşim. Çünkü Jüpiter kim kişi için? Aşk değil mi? Bir ilişki başlangıcı. Ki zaten bunun şu dışarıdaki harita transit yani biraz natal üzerinden okuduk. Ama transitle beraber böyle şuranın nesi var? Kalemin rengini değiştireyim. Şöyle yapalım. Buradaki Jüpiter nereyi tetikliyor? Tam parti natal şans noktasını tetikliyor. Zaten bunların içerisinde arasında ne vardı? Yani şuradaki transitle şans noktasının arasında bir 120'lik açıları vardı değil mi? Natalı da incelediğimizde. Artı bir de buna ne eklendi? Solar arc'taki Jüpiter gelmiş. Buradaki bu noktayı tetiklemiş. Şimdi natal haritasında vertex noktasının üstünde herhangi bir gösterge var mı? Aslında burada transitte emsi var. Bu önemli bir gösterge değil. Değerlendireceğimiz şeyler içinde değil. Dolayısıyla buradaki konu potansiyelini düşündüğümüzde Jüpiter'in şans noktasıyla yapmış olduğu ve Satürn'den almış olduğu açı potansiyeli ki burada transit etkide natal Satürn'ü de etkileşim altındaydı değil mi? Unutmayın oradaki kombinasyon zihnimizi tutun. Dolayısıyla bir ilişki başlangıcı noktasında bize bir yapıcı olarak sağladı. Dermiş. Anlaştık mı? Anlaşamadık mı? Birbirlerini eksik bulmuş olabilirler, nitelikli yapabilmiş zor Merkür. Evet yani oradaki Merkür, bir de şey var. Ama burası şöyle bakın. Transitte solar tetikleniyor. Ama burada 19 derecede şöyle aslında orayı şöyle düşünebiliriz. Bak oradan geçiyor. Şimdi 18 derecede nesi var? Venüs'ü var Satürn'le kendini. Lilith de var hocam sanki. Yanlış mı görüyorum? Yani Lilith'i kendi gölge yönünüz gibi düşünün kızlar. Yani orada bir kadın enerjisi gibi düşünmeyin. Ya da illa ilk önce aklınıza o gelmesin. Yani hani kişinin kendi gölge tarafıyla yüzleşmesi gibi düşünün oradaki etaptaki konuyu. Ee, Ya da farklı düşünebilmek için farklı ev yerleşimlerinde olmasını beklerdik. Transitte diyeyim onu kısaca. Şimdi 18 derecede bir Venüs var değil mi? Venüs asli olarak ne demiştik? Evlilik göstergesi demiştik. Şuranın burayı tetikleme zamanları da bir evlilik vaadi noktasında açığa çıkartıyor demiştik. Bakın burada solarda şurada retro 19 derece Merkür'ün şurada tam 19 dereceyle transitte bir ikisinin arada bir etkileşimi var. Ama bu eğer ki şuradaki Venüs'üne ne yapıyor? Bir açı kuruyor ki aslında açıyı zaten kurmuş belki de potansiyeli düşündüğünüzde bir süredir nasibi açık olduğunu düşünebilirsiniz buradaki potansiyeldeki kişinin. Solar return haritasındaki bu aradaki açık kurduğu açı ve buradaki potansiyeli Jüpiter tetiklemeye başladığında transitlere tetikliyordu bunları ve tepeden. Jüpiter tetikliyordu. Tetiklemeye başladığı dönemde ne yaptı? Konuyu hayatına getirdi diyebiliriz. İlişkinin başlama zamanı ise buradaki retroların çıktığı bir dönem gibi düşünebilirsiniz. Burası kişilerin tanışma zamanı. Bu benim geçen sene verdiğim yani 2022'de yaptığım bir öngörü bu potansiyelde.
ve Ağustos ayında bu kişiyle tanışıyor ve tanıştığı zaman da tekrar bana danışmanlığa geldi ki dedi ki hocam şey oldu. Hayatıma birisi girdi. Bu onun tanışma tarihi. Yani biraz ilişkisi ilerledikten sonra, 3-4 ay geçtikten sonra diyeyim. Bu da, Ağustos'tan yani geçtiğimiz Kasım ayı gibi. Kasım ayı gibi tekrar danışmanlığa geldi ve buradaki hani potansiyeli bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani evli konularıyla ilgili bağlantısı olmadan yaptığınız öngörüler bu noktada kişinin gerçekten hayatıyla olan meselelerine işaret etmeyebiliyor. Dolayısıyla neye bakacaksınız? Meslek bakacaksınız meslekle, ilişki bakacaksınız ilişkiyle. Eğer bir ilişkinin hayatına girme potansiyelini düşünüyorsanız 5'te, evlilik potansiyellerini düşünüyorsanız 7 ile ve ilişkileri komple değerlendireceksiniz. 5 ve 7'yi birlikte göz önünde bulundurarak işte burada saydığım göstergeleri Jüpiterler, Şironlar, işte Satürnler, ilişkilerin kalıcılığı noktasında baktığınızda potansiyel olarak şey yapacak. Ve bunların nasıl söyleyeyim yani hani evlilik getirir mi? Satürn'ün bağlayıcılığı bir şey de olmuş olsa evlilik getirecektir. Yani Satürn orada kişiyi biraz zorlar, baskı altına alır, işte şey yapar ama sorumlu bir evlilik orada Satürn dediğimiz konu güçlü bağlayıcılığı olan bir etki ki 120'lik açısıyla burada pozitif bir evlilik vaadi olan bir tanışma günü noktasında düşünebiliriz buradaki potansiyeli. Anlaştık mı? O dönemde Venüs retrosu yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Çok Hangi kötü bir dönemde? Venüs retrosu vardı o dönemde de Ağustos ayında, Temmuz Var burada. ayında. Retroyu göremedim. Retro yazısının şeyini de. Kırmızı olduğundan Evet. retro. Ha, tamam. Tamam. Yani Yani Uranüs retro, Şiron retro, yani hani bakıldığında Hocam, Plüto retro, Satürn retro. Özlem Hocam, konunun dışında bir şey sormak istiyorum. Biz mesela burada ikili bir harita olarak baktık, yani ilişki haritası olarak. Hı hı. 7. evi hani iş ilişkisi olarak da düşünebilir miydik bu yorumlamalarda? Bu şekilde mi Şimdi bakmalıydık? eğer ki 5. evin konusu gelmemiş olsaydı iş ilişkisi açısından da düşünebilirsin. Şimdi dedim ya o zaman da mesela burada iş ilişkisi olabilmesi için nereyi katman lazımdı? Ya altının yöneticisini alacaktım ya da 10. evin yöneticisini alacaktım. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Yani oradaki konuyu nasıl özelleştiriyoruz? İlişki olduğunu nereden düşünüyoruz? Yani niye böyle bir konu? Ya da ne bileyim bu ameliyat olsaydı yani o zaman her Mars gördüğümüzde burada ne vermez? Ameliyat vermez. Buradaki bir ameliyat potansiyeli diyelim ki sert bir ameliyat olsun böyle büyük bir ameliyat düşünün. Buradaki göstergenin içerisinde 8. evin göstergesini 6. evin göstergesini görmen lazım. Mesela şöyle bakın. Burada bir 6. evlilik göstergesini bir konunun içerisinde gördüm. İlla da hastalık mı düşüneceksin? Ya da bir ameliyat düşünebilmen için bu iki kombinasyonu bir arada görmen lazım. Her kişi için evet Mars kendi başına bir operasyon göstergesi. Okey ama burada baktığımızda burada gelen konular genelde Neptün yani. Değil mi? Oradaki bu potansiyel açıyı düşündüğünüzde veya burada bir Satürn temasının ikisini bir görmeniz lazım. Konuya göre evleri şekil. Ben bunun ilişki niye öngördük? 5. evi Jüpiter yönettiği için. Bu gelseydi de gitseydi mesela 10. evini yönetseydi ortaklık söylerdi. 9. evini yönetseydi mesela bu pozitif açıyla bir üniversiteye başlamasını söyleyip başlayacağı bunu öngörebilirdi gibi düşünün. Değil mi? Böyle yapıyoruz. Yani şeylerde yani bu sadece bu solar return haritalar için falan da geçerli değil yani. Yani burada kombinasyonları değerlendirirken transit okumalarda da bunu böyle yapmanız lazım. Yoksa oradaki Satürn herkes için 1 milyon konu gösterir. Kim için neyi gösterecek? O yüzden başlarken ne dedik? Natal haritasını okuyup buraya gelmeniz lazım. Yani haritayı inceleyip oradaki işte bu kişi için baktığınızda Satürn e, hastalık göstergesi doğrudan değil mi Oğlak yönetiminde? Buradaki bir hastalıkla ilgili bir öngörüye karar verdiğinizde inceleyeceğiniz göstergeleri diğer göstergelerden elemeniz lazım. Ana göstergeler kim, yardımcı göstergelerimiz kim? Bunlara karar verip bunların gökyüzünde birbiriyle irtibatta olumlu ya da olumsuz irtibatta olduğu zamanları aramanız lazım ki öngörü yapabilin. Yoksa işte yoksa neye döner biliyor musunuz? Buradan işte Satürn geçti, sen evlenebilirsine döner. Bir bakarsın kişi ne bileyim ortağı hastalanmış anlamına da gelir. Yani ortağından ayrılması anlamına da gelir buradaki Satürn konusuna göre. Anlatabildim mi demek istediğimi? Hocam Tamam. progresine de bakabilir miyiz?
duygularının bastıracağı bir evlilikte olabilir. Yani biraz ya 120'lik açısı biraz pozitif, pek duygu bastırılması söz konusu değil de burada biraz eleştiri ve sivri dil daha baskın gibi görünüyor. İsminizi göremedim ama kimdi? Canan Hanım. Biraz o daha baskın gibi düşünebilirsiniz bu potansiyelde. Progresine de bakalım hemen. Şurada bir progres haritasını açalım. Bu tarihe göre 5'ini yapmayayım, buraya 30'u yapayım. Şöyle 30'u yapalım, bakalım o zaman da progres haritasında neler varmış. Progres haritasında da Ay ile Şiron arasında, bakın Venüs'le Jüpiter arasında, Venüs terazi burcunda Jüpiter ile Venüs'ün arasında bir 108'lik açısı var. Gördünüz mü? Venüs Jüpiter kim? Bu kişi için Jüpiter aşk, çocuk demek. Bakın, hobi demek, aşk demek, çocuk demek, 5. ev konuları demek. Benim için Jüpiter kariyer demek. Bunu başlangıç, yani o ilk başladığımız yerde anlattığım noktayı unutmayın. Artı buna ilaveten 7. evinin göstergelerine baktığımızda buradaki oğlak, yani Satürn açısından düşündüğünüzde gördüğünüz gibi bir açı potansiyeli yok. Ama modern yöneticiliğini aldığımda onun için evlilik göstergesi nedir? Aslında dolaylı yoldan bunun yöneticisi, buradan buraya gelebilirsiniz. Mars'ta bir 120'lik açısı var. Mars kişi için aynı zamanda nelerden bir tanesi? Evlilik göstergelerinden bir tanesi. Yani ilişki göstergelerinden bir tanesi değil mi kadın için baktığımızda? Açıları gördük, oldukça pozitif. Tam ev girişinde nesi var? E, Bir kuzey ay düğümü var. Ya ne olsun? Yani her yerden aynı noktayı nasıl veriyor görmenizi istedim. Yani değilse birinde verir, birinde vermez. Sadece böyle özellikle kendi haritalarınızda çalışırken yanlış yorumlar yapmayın yani. Aa işte şöyle bir konu var, böyle bir konu var. Doğru sinasriye gelmek de çok önemli. Haritada yani doğru sinasriye gelmek kişinin bu dünyada cenneti bulması gibi bir şey. Yani olumsuz harita potansiyellerinizi pozitife dönüşecek bir partnerle karşılaşmanız mucizevi bir şey olur. Mükemmel sinastri diye bir şey yok, evet. Ama mümkün olduğunca mükemmel sinastriye denk gelmek biraz zor bir konu. Dolayısıyla haritamızdaki bazı olumsuz gezegenleri olumsuz etkilerini elimine edebilme potansiyeline sahip bir enerji taşır birlikte. Bugün itibariyle de kişinin progresi de gördüğünüz gibi. Ay Güneş açısının çok böyle bir şey yok. Bir de bu arada tam Güneş bakın ne yapmış? Burç değiştirmiş, 2 dereceye gelmiş. Bitmek üzere olan bir konusu varmış Satürn. Yani Satürn artık bir aşamaya geçeceğine yönelik bir bilgi verir burada. 28 derecelerde yakın bir orb olmasından dolayı geçişe yakın son, yani bir orb olmasından dolayı artık bir meselenin tamamlanmasına işaret eder. Progress harita içinde. Oldu mu? Kim sormuştu? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben sormuştum. Rica ederim. Şimdi konuya döndüğümüzde bunun dediğim gibi örneğini yapmayacağım ama konusunu anlatmak istiyorum. Şöyle ilişkinin bitiş göstergelerinde bakın yine neyi arayacaksınız? İlişkinin bitiş göstergesinde de arayacağınız şey buradaki yine bu evlerle ilgili bağlantılar. Yani gidip de burada ilişkinin sonlanmasında 10. evin yöneticisini transitte oranın ilgili gösterge gibi ne yapamazsınız? Alamazsınız. Yani o yüzden söylediğim bir şey var. İyi bir, yani mesela rektifikasyon yapıyorsunuz değil mi? Bunu yapmadan, bunları okumadan rektifikasyon yapamazsın. Bunu okumadan, bir transit okumayı yapmadan bunların hiçbirini pozitif manada, ancak sezgilerinle bir şey söylersin. Aa, burada bu etki var. Birinde tutar, 5'inde tutmaz, 5'inde tutar, 10'unda tutmaz. Böyle altı dayanağı olmayan bir sistem üzerine inşa etmediği bir öngörü yapmış ya da bir harita okuması olmuş olur. Burada neyi okuduğunu, neden okuduğunu, hangisinin neye hizmet ettiğini bilerek burada okumalar yapılması lazım ki tutarlı öngörüler yapabilmemiz için. Şimdi ayrılıkla ilgili ağır etkili bir gezegen olmak zorunda. Yani buradaki yine böyle Mars geldi, basit bir kavga edebilirsin. Merkür retrosu var, ne bileyim o birkaç gün görüşmeyebilirsin. Ya işte Venüs retrosuyla gitti, 2 gün sonra canını sıkan bir noktada belki oradaki potansiyel gelebilir. Bunlar kesin bir bitiş, kesin bir sonlanma, kesin bir konu anlatmaz kişisel gezegenlerin oluşturduğu etki. Yine bir konunun bitmesi için ne gerekiyor? Orada ağır etkili bir gösterge gerekiyor. Plüto yine burada bak, ilişki getiren de götüren de aynı şey aslına baktığında. Ama nasıl etkileşime girdikleri meseleyi değiştirecek, konuyu değiştirecek ve bu aradaki kurduğu irtibat, ki zaten açı dediğimiz şey ne?
Yani değil mi? Happy topu 5 kelime yani. Aradaki olumlu mu, olumsuz mu? Oradaki etkileşimi kişi hayatına nasıl alacak? Bunu nasıl deneyimleyecek? Olumlu anlamda mı, olumsuz anlamda mı? Açıyorum mu dediğimiz şey her zaman söylediğim bir şey var. Happy topu 5 cümle yani. O yüzden potansiyel olarak gezegenlere odaklanmanız lazım. Bir doğum haritasında işte burada Venüs aşkı, 7. ev ilişkiyi, 7. ev ve 7. evle ilişkili tüm göstergeler, Ay ve Güneş buradaki tüm ilişki potansiyelleri. Biraz önce neyi öğrendik? İlişkinin başlama ve bitiş göstergeleri birbiriyle aynı olur. Neden? Bu kişinin mesela biraz önce haritasında çalıştığımız kişinin bir ilişkisinin bitmesi için hangi göstergenin zarar görmesi lazım natal haritasında? E, e, hadi bir soru sorayım. Hangisi bitmesi lazım? Hangi göstergesinin açılması lazım ki ilişkisi sonlansın kalıcı bir şekilde? 7. ev yöneticisi. Heh, yani artık bir ilişki. Eğer ki burada ne yapmayacağız? Burada bir Jüpiter'i baz almayacağız. O zaman kimin zarar görmesini baz alacağız? 7. ev göstergesini ve artı buna beraber natal haritasındaki Venüs'ünün, Güneş'inin ve Mars'ının açılarına bakacaksın. Ama sadece Mars'ta diyelim ki ya da sadece Güneş-Satürn karesi var. Kişinin bağışıklığı düşüp hastalanır anlamına gelebilir. Ya da bir işte oradaki etkiyi düşündüğünde kendisiyle ilgili bir kişilik yapılandırmasına girmesi gereken bir süreci anlatabilir. Potansiyel olarak o kişinin Satürn 6. evini yönetiyordu ki böyle bir durum olduğu zaman hastalığıyla ilgili bir konuyla ne yapabiliriz? Güneş açısından düşündüğümüzde kişinin hasta olması, rutinleriyle ilgili bir takım aksamalar yaşaması gibi konular aklımıza gelir veya rutinlerini planlamakla alakalı kişiliğinde değiştirmesi gereken yönlere vurgu yapan bir transit yaşıyor anlamına gelecek. Yine eşleşmeyi ne yapacaksınız? Bu göstergelerle beraber yapacaksınız. Örneğin burada bir bitiş noktasının olduğunda güneş haritasının yani solar return haritada 7. evin hava burçlarından birinin olması o ilişkiden özgürleşmek istediği anlamında bir yorum noktasını düşünebilirsiniz. Veya daha özgür, daha açık bir ilişkiden sıkılmak, bıkmak noktasını düşünebilir. Ama illa da her dönemde ne olmaz? Buradaki etkiyi sıklıkla gelir biliyorsunuz. Burası 7. evi her defasında kova oldu diye bu etkiyi ya da ne bileyim ikizler oldu diye ya da terazi oldu diye bu etkiyi yaratacak anlamına gelmez. Ama ilişkinin sonlanmasına denk geldiyse orada bir özgürleşme temasının olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi buradaki göstergelere şöyle bir özet yapmak istiyorum. Yani şöyle özet derken şimdi buradaki gezegenlerin hepsinin anahtar kelimelerin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama buradaki anahtar kelimeler ilişkinin bitmesiyle ilgili ya da hangi konulara yönelik bitişlerini yakalayacaksınız demektir. Yani evlilik evi yöneticisinin, kişinin ayının, kadın erkekse, ayının Venüs'ünün ve evlilik evi yöneticisinin veya ne bileyim bir flört aşamasında bir ilişki bitti. Bu sefer gidip ne yapmıyoruz? 5. evin yöneticisini alıyoruz. Flört aşamasından ciddi bir ilişki aşamasına geçemediyse eğer ki bir ilişki 5. evinin yöneticisinin Satürn'den kareleri, karşıtlıkları bu ilişkinin kalıcı bir şekilde bir daha tekrar başlamamak üzere sonlandığını anlatır. Bununla ilgili normalde sinans eğitimlerinde kullandığım o ilişkinin başlama ve bitiş noktalarını her haritada olmasa da kullandığım özel dereceler var. İşte bir kalıcı bir ilişki mi ya da farklı bir gezegenin işte o noktada kişinin ilişkisine yönelik çalışabildiği nokta. Aslında bunu bir dönem şeyden paylaşmıştım kızlar. Uranyen astrolog Özlem Kayhan olan hesabında bir dönem derecelerle ilgili bilgi vermiştim. Öyle çıkarlar yaptım mı bilmiyorum ama bir fırsat bulursanız ya da konuyla ilgileniyorsanız bir oraya göz atabilirsiniz. Paylaştım diye hatırlıyorum. Bu dereceye giremeyeceğim şimdi. Sonra bir Uranüs temasını düşündüğünüzde ilişkiniz çok yolunda gidiyor olabilir. Her şey çok böyle büyülü ilerlerken bir baktınız ani bir şekilde ilişkinin sonlanması ve yine bir kalıcı bir bitiş anlamında düşünülebilir. Yani ani bir şekilde bitti ve yarım kalmışlık hissi yaratan yani o insanın içerisinde o yarım kalmışlığa sebep olabilecek bir etki. Neptün'de ise tam tepeden düşme hali. Neptün içinde gizli bir Satürn var gibi düşünün. Neptün gözünü görmüyor ama çarptığın zaman Satürn'den ters çarpan bir etkisi var. Okült alanda Neptün'ün içinde öyle bir potansiyel olduğunu yani okült disiplinin içerisinde böyle değerlendirildiğini bilmenizi isterim. Şimdi Neptün'ü böyle düşündüğünüzde bir burun ucu mesafesi sürekli dile getiriyorum. Gördüğün yer bir burun ucu ve ayakların yerden kesti. Yükseldin. Tam o noktada ilişkideki gerçeklikle karşılaşıp artık o duvara çarptığın ya da gözünün önündeki sesin yaklaşıp o burun ucu mesafesinde tüm gerçekliği belki o kişiye ait gerçekliği görebildiğin noktayı anlatır. Burada da
ilişkinin sonlanmasında oluşabilecek bir takım şeyleri de oluşabilecek potansiyelleri de, yani Satürn'e geliyorsa bir depresyon yaşamak, işte Neptün'e geliyorsa bu biraz daha kopmak, yani hayattan kopmak, yani biraz daha kurban psikolojisine düşmek potansiyelinde bir psikolojik etki yaratacağını bilmek lazım. Plüton'la geliyorsa zaten bu biliyorsunuz ki en travmatik etkilerden bir tanesi, ki Plüton'un psikolojik etkilerini özellikle Satürn ve Plüto için bayağı uzun bir astrolojide psikoloji travma konusuyla YouTube'da paylaşmıştım, bir seminer yapmıştım daha önce. Onun detaylarını, travmatik konularıyla ilgili detayları oradan alabilirsiniz. Ve şimdi Plüto ile geldiyse burada travmatik bir konu olacak ve kişi bir şekilde bu ilişkinin sonlanmasıyla beraber bir dönüşüme iten bir takım konular olacak demektir. Ve yaşadığı olayları da buradaki göstergelerinin nereleri yönettiğine bağlı olarak hangi evleri yönettiğine, örneğin bir kişinin 8. evi Oğlak Burcu'dur, Satürn'ü Plütonik çalışıyordur. Oradaki etki baktığınızda bunun ikisini kombine bir yorum yapmanız gerekir. Yani Satürn enerjilerini, Satürn'ü bir Plütonik Satürn gibi düşünerek potansiyeli belirlemek ya da yorumu ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Bak, yorumladığınız perspektife daha geniş bir alan sunacaktır denebilir. Şimdi kalıcı bir ayrılık mı, geçici bir ayrılık mı? Eğer bu mesele bir retro döneminde olduysa, yani işte bir gezegen retroya girdi diyelim ki, ya da bu retroların 3 dalgası vardır, tamam mı? Yani şurada belirttiğim gibi bu retroların 3 dalgası var. Bir ilk konuda, yani bir aşama gibi düşünün, şu kişinin 7. evi olsun. Bir sonlanma, bir evlilik sonlanmasından bahsedelim şimdi. Şu orası 30 derecelik kişinin 7. evinin dereceleri olsun. Şimdi Satürn şuraya yaklaşmaya zaten şöyle 3 orb kala buradaki etkisini göstermeye başlar. Birinci dalga geliyor demektir bu. Şimdi buradaki bir retro, eğer ki şu aralıkta bir retro yaparsa, bu aralıktan 3 retro yaşayıp, yani hani bu burcun daha doğrusu şurayı tamamlaması, bitirmesi, bu evle ilgili konularının ortadan tamamen kalkması, şuradaki zaman 3 dalga boyunca uzayacak demektir. Burada ayrıldıysan burada geri barışabilirsin, burada barıştıysan burada geri ayrılabilirsin anlamına gelebilir. Dolayısıyla bir retro dönemde, yani ilişkinin bitişine bir göstergenin retro ile beraber eşlik etmesi burada onun biraz bitmekte zorlanacağını, daha tam bir sonlanma olmadığına dair bir işaret olacaktır. Örneğin Satürn'ün retro durumunda bir potansiyelini düşündüğümüzde e, buradaki etkisi malum, biliyorsunuz bir retroya girme aylarca, artık burası normalde 2,5 yılda, ortalama 2,5 yılda seyrederken burası uzayacak da uzayacak, yani 3 seneye kadar çıkacak etkisi. Ve buradaki kişiyi, danışmanlık yaptığınız kişiyi veya kendi haritalarınızda böyle bir potansiyel varsa, burada şunu düşünmeniz lazım. Şimdi birinci dalgada problem ortaya çıktıysa, kişinin buradaki problem yüzeye çıktığı anda buradaki meseleye böyle bütün hayatındaki odağını buraya çevirerek konuyla ilgilenmesi lazım. Özellikle bu bir evlilik ise. Ve bu ikinci dalga gelmeden kişinin burayla ilgili, buradaki ortaya çıkan sorunla ilgili partneriyle ve kendisinin bir buradaki sorunun çözümüne yönelik adımlar atması lazım. Yani bu burada geliyor diye oturup da bunun başımıza gelmesini beklemeye gerek yok. Astroloji neden var? Burayla ilgili tedbirler almak için, burayın ilişkiyi yönetebilme becerilerini geliştirmek için de ne yapabilirsiniz? Bu sistemi kullanabilirsiniz. Yani harekete geçerek sorunun daha büyümesi anlamına gelirken, eğer ki sorunu şu dalgada çözüme kavuşturmak ya da çözümlemek için çaba gösterdiğinizde, ikinci dalgayı biraz daha kişi hafif atlatır demektir. Ve üçüncü dalgada nihai sonuç ve tamamlama açısından düşündüğünüzde, burada nihai sonucu ilişki bir sınavdan geçti ve biz bu sınavı geçtik, ilişki bir sınavdan geçti ve biz bu sınavdan kaldık noktasında bir potansiyeldeki bir yorum noktasını değerlendirebilirsiniz. Yani ilişkinin o çıkan sorunun ortaya çıktığı anda ağır etkili gezegenlerin burayla ilgili, temasla ilgili, yani şu çizdiğimiz yerle, evle ilgili veya ne bileyim bir 5. ev ilişki temasını düşündüğümüzde burayla ilgili bir teması varsa, bu retro dönemi boyunca buradaki mesele sürünüp gidecek demektir. O yüzden daha o meseleye odaklı e, bir perspektif geliştirmesi, davranışlarını değiştirmesi, düşünce yapısını değiştirmesi gibi tavsiyelerde bulunabilir kişi için. Anlaştık mı? Yani oradaki bitiş için zaten ne gerekiyor? Buradaki ilişki göstergelerine kare karşıtı aldığı dönemler gerekiyor. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, var mı sorunuz? Şöyle Hocam bir şey sorabilir miyim? buyurun Ece Hanım.
bu sondaki hani ayrılık kalıcı mı haritası kimin haritasına göre? Tanışma anı mı? Ben orayı anlayamadım. Ayrılık Hani hangi kalıcı mı derken haritada tanışma. Venüs'e? Yani Ha, bu incelediğimiz tanışma anı bütün. haritası değil mi? Hayır, hayır. Tanışma anında ayrılık kalıcısı olur mu? Yani burada artık bir ilişkin var, senin hayatında birisi var ve onunla ilgili bir konu bakıyorsun. Tamam. Yani ilişkinde problemler var. Burada solar return haritaya, aynı şekilde lunar haritaya, aynı şekilde transitlere, aynı şekilde solar Ha, haritaya tamam. bakarak Tamam. bütün kombinasyonları, çünkü aynı şeye hizmet ediyor. Yani tek tek şey söylemeye gerek yok burada kızlar. Yani e, oradaki ilişkideki göstergelerin aynısını bu tarafa da alacaksınız. Yani artık ileri seviye noktasında dediğim gibi potansiyel düşündüğünüz daha çok pratik yapıp tanışma zamanlarına oturacaksınız. İnsanların tanışma zaman haritalarını alacaksınız. Tek 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 bu saydığım göstergeleri üzerine uygulayarak bir kendinize bunu artık kendinize bir tecrübe edinmeniz lazım. Sonra oradaki konu işte ameliyat mı getiriyor, ne getiriyor, bunu daha pekiştirebilmeniz için ve bundan başka türlü bir yolu yok yani. Ki bunu zaten varsa ileri mezunlarınız aranızda konuyu şey yapabilirsiniz. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız yani ileri mezun öğrenciler. Çünkü transit okumalar bir konunun bitmesine bakacaksan işte transitteki oradaki sert açıları düşüneceksin. Oradaki her sert açı, her şeyin yani atıyorum biraz önce verdiğim örnekte Satürn Güneş karesi vardı. Sert bir açı, çok sert bir açı. Ama bu illa da bir ilişki bitirmek zorunda değil ki. Kişi için ilişkiyi yönetmesi lazım. Bunun Evet, yapılandırma. yani bir astroloji öğrencisi bunun bir ayırdımını zaten yapabilir olması beklenir o noktada. Peki kadın ya da erkek hiç boşanma olmaz diyebilir miyiz? Bir gösterge var mı? Yani Sibel'cim şimdi ne diyeyim ki ben sana, yani böyle bir olasılık da yani çok kalıcı, mesela bağlayıcı dediğimiz Satürn'ün tutkalı dediğimiz konular var. Ve işte hangi ilişki potansiyelleri olursa olsun ayrılır dediğimiz konular var sinastri açısından düşündüğünüzde. Bu arada Şubat'ta bir sinastri eğitimi açacağım Allah nasip ederse. Eğer ki konuyla ilgili gerçekten uzman olarak bir sinastri haritası yapmak istiyorsanız, eğitim 6 ay bu arada. Gezegenlerin yerleşimlerinden buradaki işlediğimiz tüm konu göstergelerin çalışmalarını yapacağımız 6 aylık bir uzmanlık sınıfı. Burada orta seviyeyi bitirdiyseniz eğer eğitim sizler için uygun bir eğitim, orta seviyeyi bilmeniz lazım konuyu iyi anlayabilmeniz için tavsiye ederim. 9. evde Kiron varsa boşanma kesin olur mu? Yok kız, 9. evdeki Kiron niye boşasın insanı? Ya bak bunlar Hocam çok basma kalıp bilgiler yani. sinastri dersleriniz hangi güne ayarlamayı düşünüyorsunuz, belli mi Pazar kafanızda şu günü. Bir anda? tek günüm boş günüm var kızlar. O da Süper. pazar günü. Eğer Süper, tamam. ayın 11'i değil. Çağla Kıçı'yı da hatırlıyor musun? Valla benim böyle tarihlerle ilgili çok böyle kafam bulanık. Hocam 11 Şubat. 11 Şubat. Çünkü Evet. o gün derste de söylediğim gibi yarın başlarız derim. Bakarsın öbür gün bu zaten daha erken açacağım bir der aslında sınıfta. Pazar olduğu kesin ama değil mi hocam? Pazar yani. Başka gün boş değil. günüm yok. Pazar günü. Tamam. Ama 11 Ücretini peki buradan söylüyor musunuz hocam? eğer ki ilgileniyorsanız konunun müfredatıyla beraber bana Yazarım WhatsApp'tan size ya o da zaman. Instagram'dan Tamam. ulaşabilirsiniz. Hem içerikleri de incelemiş olursunuz. Sayfada paylaştım. Her iki hesabımda da var bu arada kızlar. Konular aynı. Sadece tarihlerde ufak sapmaları var. Yeni hesabımdan güncel takvime de bakabilirsiniz. Solar Return haritayı doğum gününe girdiğimiz şehir olarak mı almalıyız yoksa yaşadığımız şehir olarak mı? Tabii ki de yani buradaki doğduğun yer değil, orada Solar Return'e girdiğin şehir olarak almalısın. Oradaki yıl enerjisini soruyorsun değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Yani o doğum gününde gittiğin şehir neresiyse oradaki lokasyonu alacaksın. Ya Hocam bir işte şey sorabilir görüş miyim? farklılıkları var kızlar. Bu yani hani haritaların açılma şekilleriyle alakalı görüş farklılıkları da var. Sinastri eğitiminiz Hocam için Orion astrolojimi bilmek lazım. Yok, hayır. Yeliz Hanım burada sinastri bilmek ama sadece klasik batıda temel orta seviye bilmeniz benim için yeterli. Burada arka hesaplarını çünkü hani buradaki konuları birçok noktada ilişki başlama gibi, evlilik gibi, gezegenlerin yerleşimleri gibi, bunlara ilaveten ilişki asteroidleri gibi. Aklıma gelmeyen buradaki biraz önceki bahsettiğim aşk dereceleri gibi. Müfredatın içerisi oldukça zengin ama burada şey yok. Asteroidleri anlatacağım, ilişki asteroidlerini anlatacağım. Artı orta noktaları anlatacağım. İlişkide kullanılan orta noktaları anlatacağım tabii.
her orta noktayı yine anlatamaz. Hatta şöyle bir planda bir şey yoktu ama bir orta nokta eğitimi açısından normalde Uranyem bilmeyen ama orta noktayı nasıl değerlendireceğine yönelik bir kısa dönem, bir 3 aylık bir orta nokta eğitimi gelecek dönemler için olabilir ama malum şu an artık günüm kalmadı. 7 gün eğer Sinasri'de açtığım zaman tüm günlerim doluyor. Bitecek olan dersim var. Bir Uranyen temel seviye planlıyorum. Yani bu alanda ilgileniyorsanız eğitimi öyle ya da böyle eninde sonunda öğreneceksiniz. Ondan kaçarı yok. İnanılmaz pratik sağlayan bir eğitim, yorumlara pratik kazandıran bir eğitim, daha kolay orada yoruma ulaştıracak, örüntüyü daha kolay kurmanızı sağlayacak. Biraz bakınca böyle insanın gözü korkuyor, asteroidler, transneptünyenler falan ama e, nasıl ki astroloji gezegenleri ilk öğrendiğinizde gezegenlere böyle bakıyordunuz, bu Mars mıydı, bu Neptün müydü, şaşırıyordunuz. Ay bu kova mıydı, bu aslan mıydı, bu neydi, bunun sembolünü karıştırıyorsunuz. Bir süre sonra iyi geceler Şule Hanım. Bir süre sonra aynı normal gezegenleri öğrendiğiniz gibi öğrenmiş olacaksınız. Adım adım ilerliyorsunuz. Aynı temel seviyelerdeki basamak basamak. Evet, bir daha sorulara bakayım. Okuyorum gibi görünüyorum ama gözümün önünde kayboluyorlar. Rica ederim Ayşe Hanım. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yani bunu bir atölye gibi dediğim gibi düşünmeyin. Aslında bir ders müfredatının içerisinden bir konu anlattım ben bugün size. E, Biraz Hocam ben size bir şey söylemek istiyorum. Geçenki Uranyen eğitim verdiğiniz webinarda internette çok ciddi sıkıntı olmuştu. Yarısından sonrasını dinleyemedim. Biz onu neden paylaşamıyorsunuz? Onun da bilincinde değilim şu anda. O yüzden tekrar sormak istedim. Onu paylaşacak mısınız YouTube'da? Onu paylaşmayacağım. Hatta şöyle, çünkü dedim ki konuyla ilgili yani kendi ders müfredatımdan bir konu anlattığım için katılımcılara eğitimi vermek istedim. Yani orada canlı olarak bunu öğretmek istediğim bir webinarda. Öyle olunca paylaşmayı YouTube'da açık bir şekilde paylaşmayı doğru bulmadım. Bir de katılım için şöyle bir konu oldu. Grubun biliyorsunuz kapasitesi 100 kişiydi. 100 kişilik kapasite olduğu zaman da